Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kağıt iple hazırladığım 5 tane motiften oluşan çok şık güzel bir çantanın tarifini paylaşacağım. İnanılmaz güzel, muhteşem bir çanta oldu. Bakın modeli de göstermek istiyorum. Motifin bir tanesi tabanda ve 4 tanesi de duvar kısmında motiflerin. Bakın harika bir model. Tüm detayları video içerisinde paylaştım. Ben burada hazır deri kulp kullandım. Yine ipiyle de örgü burada kulp tercih edebilirsiniz. Videonun açıklama kısmına da örgü kulp modellerinden linkini bırakacağım. Derseniz bakabilirsiniz. Bakın çantanın içinde göstermek istiyorum. Ben burada içine astar yaptım. Astar videosunu detaylı bir şekilde video içerisinde anlattım. Bakın. 2 tane cep yaptım. Bakın bir tanesini büyük cebin ortadan ikiye dikiş attım. Bakın bir de bu tarafta da bir tane cep var. Harika bir model gerçekten. Orta kapanma yerine derili mıknatıslı çıt çıt diktim. Burada dikerken derinin renginde mumla iple diktim. Bakın bu şekilde çantamızın görünüşü. Çantanın ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Çantanın eni 57 santim. Çantanın eni var. Yükseklik 35 santimde yükseklik var. Ben 450-500 gram kadar kağıt kullandım. Çantamızın yakından görünüşü bu şekilde. Videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantalar Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantanın yapımına geçelim. Çantamızı örmeden önce malzemeler hakkında bilgi vermek istiyorum. Kağıt ip kullanacağız. Kağıt ipimi çile halinde alıp hiçbir yumuşatma işlemi yapmadan sarıp yumak haline getirip ondan sonra örüyorum. Ve çantayı örmek için tığ numaramız 3,5 milimetrelik bir tığla çantayı öreceğiz. Şimdi vakit kaybetmeden çantamızın yapımına geçelim. Motifin ben 4 tanesini hazırladım. Bir tanesi kaldı. Onu da birlikte hazırlayacağız. İlk önce burada motifin ölçüsünü vermek istiyorum sizlere. Kare bir motif hazırlayacağız. Ölçüsü 30 santim büyüklüğünde. Burada ilk önce sihirli halka yapacağız. Sihirli halkanın içine 16 tane sık iğne yaptıktan sonra modelimize başlayacağız. Ben burada ipimi aldım. Sihirli halkayı ben şu şekilde yapıyorum. Bakın parmağıma bir tur doladım. Kısa ipim sol tarafta kaldı. Yumaktan gelen ipim de sağ tarafta duruyor. Şimdi yumaktan gelen ipi bu yaptığım halkanın içinden bu şekilde çıkarttım. Ve parmağımla tuttum. Şimdi kısa ipimiz sol tarafta kalacak. Buna dikkat edelim. Bir tane zincir çektim. Şimdi bu yaptığım halkanın içine sık iğne ile dolduracağım. Şimdi yaptığım halkanın içine tığımı battım. İlmek çıkarttım. Tığımda 2 tane ilmek var. İkisini bir ördüm. Bu şekilde ilk sık iğnemi yapmış oldum. Tekrar aynı halkanın içine ikinci sık iğne. Bu şekilde 3 4 5 6 toplamda 16 tane sık iğne ile dolduralım. Şimdi burada sayıyorum. İlk yaptığım sık iğne ile birlikte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 tane yaptım. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Buradaki bizim kısa ipimizi dikkatli bir şekilde orta boşluğu kapatabildiğim kadar kapatacağım. Burada kağıt ip kopabilen bir ip olduğu için dikkatli bir şekilde asılıyorum. Tam bu kadar yeterli. Şimdi örerken de bu kısa ipimi
içeride bırakacağım. İlk yaptığım buradaki sık iğnenin içine battım. Kısa ipimi de tığın üzerine aldım. Buradan bir ilmek çıkarttım ve tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım. İlmek kaydırmayla burada sıramı kapattım. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Burada 3 tane zincir çekeceğim. 1 2, bu kısa ipimi de örerken içeride bırakacağım ve 3. Şimdi ilk önce 3 zincir çektik. Buradaki zincirin dibindeki, yani ilmek kaydırma yaptığım boşluğun içine battım. İlmek çıkarttım. Tığımda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. Burada sık iğne yaptım. Yanından itibaren devam ediyorum. Hemen yanındaki sık iğnenin içine battım. Kısa ipimi de tığın üzerine aldım. Buraya bir tane sık iğne, bir yanındaki tekrar boşluğa battım ve ikinci sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi üzerine 3 tane zincir çekeceğim. 1 2 ve 3. Şimdi buradaki son yaptığım sık iğnenin dibindeki boşluğa batıp tekrar bu yaptığım zinciri sık iğne ile bağlamış oldum. Tekrar yanındaki sık iğnenin içine battım. Birinci sık iğne, bir yanındaki boşluk, ikinci sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi tekrar buradaki gibi 3 zincir çekeceğiz. 1 2 ve 3. Şimdi son yaptığım sık iğnenin dibindeki boşluğa batıp tekrar sık iğne yaparak zinciri bağlamış oldum. Şimdi tekrar yanındaki sık iğnenin içine bir yanındaki boşluk, 2 tane sık iğne, tekrar 3 zincir ve sık iğnenin dibindeki boşluğa tekrar yaptığımız zinciri sık iğne ile bağlamış oldum. 4 tane oldu. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Toplamda 3 zincirli yaptığımız buradaki kısımlar 8 tane olacak. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Burada 3 zincirlik yaptığım boşlukları saymak istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8.'yi yaptım. Şimdi arada bizim burada 2 tane boşluk kalacak. Hemen yanındaki sık iğnenin içine bir yanındaki son boşluk, ikinci sık iğne yaptım. Şimdi burada bizim ilk yaptığımız 3 zincirlik boşluğa bu noktaya battım, ilmek çıkarttım ve tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım. Şimdi ilmek kaydırma ile ilk yaptığım 3 zincirlik boşluğa battım. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Burada 6 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 ve 6. Tığın üzerine ipimi doladım. Aynı 3 zincirlik boşluğa batıp ilmek çıkarttım. Tığımda 3 ilmek var. Önce ikisini bir ördüm ve tığda kalan 2 ilmeği ördüm. Buraya bir tane ikili trabzan yapmış oldum. Şimdi 4 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 ve 4. Tığın üzerine ipimi doladım. Bakın ikinci 3 zincirlik boşluğa atlıyorum ve bir sonraki 3 zincirlik boşluğun içine batıp buraya tekrar bir tane ikili trabzan yapacağım. Önce ikisini bir çıkarttım ve tığdaki 2 ilmeği çıkarttım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Arada 3 zincir olacak. 1 2 ve 3. Tekrar aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bakın ikinci burada köşemizi yaptık. Şimdi 4 tane arada zincir olacak. 1 2 3 ve 4. Tığın üzerine ipimi doladım. Bir sonraki 3 zincirlik boşluğu atladıktan sonra ikinci 3 zincirlik boşluğa batıp önce buraya bir tane ikili trabzan, arada 3 zincir, aynı boşluğa tekrar bir tane daha ikili trabzan yaptım. Tekrar burada arada 4 zincir, 2 3 ve 4. Diğer 3 zincirlik boşluğu atladım ve bir sonraki boşluk, önce buraya bir ikili trabzan, arada 3 zincir, aynı boşluğa tekrar bir tane daha trabzan yaptım. Şimdi bakın birleştirme yapacağız. Son burada bir tane 3 zincirlik boşluğumuz kaldı. Aynı buradaki gibi 4 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 ve 4 birleştirmesini yapacağız. Şimdi biz sıranın başında 6 tane zincir çekmiştik. 1 2 3. zincirin içine batıp
Burada 3. zincirin içine battım. İlmek çıkartıp tığdaki bekleyen ilmekten kaydırmış oldum. Şimdi bu şekilde sıramı tamamladım. Ördükten sonra el ütüsü yapıyorum burada. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Burada bir üst sıra için 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Şimdi bizim burada 3 tane zincir boşluğu vardı. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi bu zincir boşluğunun içine ikili trabzanlar yapacağım. Birinci ikili trabzan, zincirde bir trabzan sayacağız. Yani 2 tane oldu. Şimdi boşluğun içine zincirle birlikte 3, tekrar aynı boşluğa 4, 5, 6, 7, 8 tane ikili trabzan oldu. Bakın ilk yaptığım buradaki 3 zinciri de bir trabzan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane oldu. Şimdi 9. trabzanı da bakın buradaki bizim yaptığımız trabzanın tepesindeki boşluğa 9. trabzanı bu noktaya yapıyorum. Ve 9 tane zincirle birlikte trabzan oluşturmuş oldum. Şimdi arada 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. Tığın üzerine ipimi doladım. Bakın bir sonraki bizim burada bir trabzan, 3 zincir, bir trabzan yaptığımız noktaya batacağız. Şimdi buradaki yaptığımız trabzanın ilk tepesine buraya birinci trabzanı yaptım. Şimdi zincirin içine doldurmaya başlayacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane oldu. 2, 4, 6, 8 ve 9'uncuyu da bakın buradaki trabzanın tepesine yapacağım. Ve 9 tane trabzan yaptım. Şimdi arada tekrar 2 tane zincir olacak. 1 ve 2. Şimdi bir sonraki bir trabzan, 3 zincir, bir trabzan noktasına geldim. Şimdi buraya ilk önce trabzanın tepesine bir tane bu nokta yapacağım. Aynı buradaki gibi 3 zincirlik boşluğa da tekrar burada trabzanlarımızı oluşturacağız. 9'uncuyu da diğer trabzanın tepesine yapacağız. Yani toplamda 9 tane burada trabzan olmuş olacak. Ya buradaki yaptığımızın aynısını diğer tarafta da uygulayalım. Arada ikişer tane trabzanımız olacak. Yani buradaki yelpaze yaparken aralarda 2 zincirimiz olacak. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Son yelpazemi de yaptım. Şimdi arada 2 tane burada zincir çektikten sonra birleştirme yapacağım. Sıranın başında biz 3 zincir çekmiştik. 1, 2 ve 3. 3. zincirin içine batıp ilmek kaydırma yaptım ve sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Bir üst sıra için tekrar burada 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi bizim burada 9 tane trabzanımız vardı. Burada yelpazemizi bu sırada biraz daha büyüteceğiz. Hemen yanındaki trabzanın tepesine tekrar bir trabzan, arada bir zincir. Hemen yanındaki trabzanın tepesine tekrar bir ikili trabzan, arada bir zincir, bir yanındaki boşluk, tekrar bir ikili trabzan, arada bir zincir, bir yanındaki trabzanın tepesine tekrar bir trabzan şekilde bu sırada 9 trabzanın tepelerini tekrar trabzan yaparken aralara birer zincir yapmış olacağız. Şimdi son trabzanı yapacağım. Arada bir zincir ve 9 tane bu şekilde trabzanı yaptım. Aralara birer zincir yaptık. Yelpazemizi biraz daha büyütmüş olduk. Şimdi diğer yelpazeye geçmeden önce arada tekrar 2 tane zincir olacak. 1 ve 2. Şimdi bir sonraki 9 tane trabzan noktasına geldim. İlk trabzanın tepesine
bir ikili trabzan, arada bir zincir, bir yanındaki trabzanın tepesine tekrar trabzan. Bu şekilde bu sıramız, yelpazelerimizi biraz daha büyüteceğiz. Aralara birer zincir çekeceğiz. Yelpazenin sonlarına doğru geliyorum. Aralara hep birer tane zincir çektim. Şimdi ikinci yelpazeyi tamamlamak üzereyim. Son trabzanın tepesine de geldim. Şimdi bir sonraki yelpazeye geçmek için tekrar arada 2 zincir, bir sonraki 9 tane trabzanın birincisinden itibaren tekrar aralara birer zincir çekip buradaki gibi devam edelim ve bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Son yelpazemi de yaptım. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Arada 2 tane zincir çekeceğiz. 1 ve 2. Sıranın başında biz 3 zincir çekmiştik. 1 ve 2. zincirin içine battım ve ilmek kaydırma yaptım ve sıramı tamamlamış oldum. Şimdi burada örgümüzü bakın elimle esnetip el ütüsü yapıyorum daha düzgün olması için. Şimdi bir üst sıra için kenarda 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi bakın biz burada 3 zincir çekmiştik. İkinci zincire ilmek kaydırma yaptık. Arada bizim tekrar bir zincirlik boşluğumuz var. Şimdi bir zincirlik buradaki boşluğa battım. İlmek çıkarttım. Tığımda 3 ilmek var. Önce ikisini bir ördüm. Tığımda 2 ilmek kaldı. Bunu bekletiyorum. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Aynı boşluğa batıp tekrar ilmek çıkarttım ve ilk 2 ilmeği ördüm. Tığımda 3 tane ilmek var. Şimdi bunların hepsini tek seferde çıkarttım. Bu şekilde bir tane fıstık yaptım. Şimdi fıstığın üzerine 1 ve 2 tane zincir çektim. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Bir yanındaki bir zincirlik boşluğa batıp ilmek çıkarttım. Tığımda 3 ilmek var. İlk ikisini ördüm. Tığımda 2 ilmeği bekletiyorum. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Yine aynı boşluğa batıp ilk 2 ilmeği ördüm. Tığımda 3 ilmek var. Bunu bekletiyorum. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Yine aynı boşluğa batıp ilmek çıkarttım. Tekrar ilk 2 ilmeği ördüm. Tığımda 4 tane ilmek var. Bunların hepsini tek seferde çıkarttım. Üzerine 1 ve 2 tane zincir çektim. Bakın bu şekilde ikinci fıstığımı da oluşturmuş oldum. Şimdi burada devam ediyorum. 2 zincir çektik. Şimdi bir sonraki bir zincirlik boşluğa tekrar fıstık oluşturacağım. İlk 2 ilmeği ördüm. Tekrar aynı boşluğa battım. Tekrar ilk 2 ilmeği ördüm. Hep tığın üzerine ipimi dolayıp o şekilde batıyorum. Tekrar ilk 2 ilmeği ördüm. Tığımda 4 ilmek var. Hepsini çıkarttım. Üçüncü fıstığı yaptım. Tekrar 2 zincir. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa tekrar fıstık oluşturacağım. Bu şekilde hep ilk 2 ilmeklerini örüp daha sonra tığdaki 4 ilmeğin hepsini tek seferde çıkartıp üzerine 2 zincir çekip bu şekilde hep bir zincirlik boşluklara fıstıklarımızı oluşturalım. Toplamda yine burada saydığımız zaman şimdi dördüncü yaptık. 5, 6, 7, 8 tane burada fıstığımız olacak. Burada 8 tane fıstığımı oluşturdum. Şimdi diğer yelpazeye geçeceğiz. Arada burada 3 tane zincir çekeceğim. Bakın fıstığı yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şimdi bir sonraki yelpazenin ilk bir zincirlik boşluğuna batıp buraya ilk fıstığı oluşturacağım. Bakın tığda 4 ilmek var. Hepsini çıkarttım. Tekrar üzerine 2 zincir çektim. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa ikinci fıstığı oluşturmuş olacağız. 2. Şimdi ilk 2 ilmeği ördüm. Üçüncü batışım ve tek seferde çıkarttım. Ve arada 2 tane zincir olacak. İkinci yelpazeyi de aralara 2 zincir çekip her bir zincirlik boşluğa 8 tane toplamda buradaki gibi fıstığımız olacak.
Ve diğer yelpaze arasında 3 tane zincirimiz olacak. Aralarda bu şekilde devam edelim ve sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Her yelpazede 8 tane fıstık ve yelpaze aralarında da 3'er tane zincir çektim. Şimdi birleştirmesini yaparken yine arada 3 tane zincirimiz olacak. Bunu unutmayalım. 1, 2 ve 3. Şimdi sıranın başındaki yaptığım benim ilk fıstık burası. 1, 2 tane zincir çekmiştik. Onun üzerinde duran boşluğa batıp ilmek kaydırma yaptım ve sıramı tamamladım. Şimdi bu sırayı tamamladıktan sonra bakın elimle hafif esnetip örgümü düzeltiyorum daha düzgün durması için. El ütüsü yapmayı unutmayalım. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Bir üst sıra için benim buradaki ilk 2 zincirlik boşluğa gelmem gerekiyor. Hemen buradaki boşluğa batıp ilmek kaydırma yaptım ve bu noktaya geldim. Şimdi tekrar fıstık yapacağız. 2 tane zincir çektim. İlk fıstığı buraya yapacağım. İlk 2 ilmeği ördüm. 1 ve tekrar ilk 2 ilmeği ördüm ve tığda 3 ilmek var. İlk fıstık olduğu için tığda 3 tane ilmek oluyor. Diğerlerinde 4 tane olacak. Şimdi ilk 3 tane ilmeğin hepsini çıkarttım. Arada 2 tane zincirimiz var ve bir sonraki boşluğa tekrar fıstıkları oluşturacağız. 2 tekrar bir kere daha iki ilmeği ördüm, battım ve tığdaki 4 ilmeğin hepsini çıkarttım ve ikinci fıstığı bu şekilde oluşturdum. Tekrar 2 zincir çektim. Buradaki 2 zincirlik ara boşluklara tekrar fıstıklarımızı oluşturacağız. Bu sırada fıstık sayımız 7 tane olacak. Bir önceki sırada 8 taneydi. Bu sırada 7 tane fıstığımızı yapalım. Buraya kadar gelelim. Tekrar buradan devam edeceğiz. Bakın 3 zincirlik boşluğa kadar geldim. 3, 6, 7 tane burada fıstık yaptım. Şimdi 3 zincirlik noktaya geldik. Şimdi fıstığı yaptıktan sonra en son burada 2 tane zincir çekeceğiz. 1 ve 2. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi buradaki 3 zincirin tam ortadaki ikinci zincirin içine battım. Buraya bir üçlü trabzan yapacağım. Şimdi ilmek çıkarttım. Bakın tığımda 3 tane ilmek var. Önce bir tanesini çıkartıyorum. Sonra ikisini ve tığda kalan 2 ilmeği çıkarttım. Bakın bir tane üçlü trabzan yaptım. 1, 2, 2 bu şekilde 3 defa da çıkarttık. Şimdi arada 2 tane zincir olacak. 1 ve 2. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Aynı buradaki ortadaki zincire batıp önce birincisini çıkartıyorum. Sonra ikisini bir çıkartıyorum ve kalan 2 ilmeğin ikisini bir çıkarttım. Bu şekilde ikinci burada üçlü trabzan yaptım. Bakın bir üçlü trabzan, arada 2 zincir, tekrar bir üçlü trabzan oluşturmuş oldum. Arada tekrar 2 zincir ve diğer yelpazenin ilk ara boşluğuna tekrar buradaki yaptığımız gibi fıstıklarımızı oluşturmaya devam edeceğiz. İlk fıstığı bu nokta yapacağım. İlk 2 ilmeği ördüm. 2 bir kere daha batıyorum. İlk 2 ilmeği ördüm. Hepsini bir topladım. Arada 2 zincir. Bir sonraki ara boşluğa tekrar ikinci fıstığı oluşturacağım. Tekrar arada 2 zincirimiz olacak. Bu şekilde buradaki yelpazenin de ara boşluklarına 7 tane fıstığımızı oluşturalım. Buraya kadar gelelim. Tekrar bu noktayı sizlerle paylaşacağım. Tekrar burada 3 zincirlik boşluğa geldim. Yelpazenin üzerinde 7 tane fıstığımı oluşturdum. Şimdi burada yaptığımız gibi önce 2 tane fıstığın üzerine zincir çekeceğim. 1 ve 2. Tığın üzerine ipimi bir kere doladım. Şimdi burada 3 zincir var. Ortadaki zincirin içine battım. İlmek çıkarttım. Bakın önce bir tanesini içinden çıkarttım. Daha sonra ikisini içinden çıkartıyorum ilmeği ve tığda 2 ilmek kaldı. İkisini bir çıkarttım. 1, 2, 2 şekilde 3 defa da çıkartmış oldum. Şimdi arada 2 zincir var. Tekrar tığın üzerine ipimi bir kere doladım. Aynı zincir boşluğuna batıp birincisinin içinden, daha sonra 2 ve
iki şekilde bir üçlü trabzan daha yaptım. Yani burada V şeklinde bir model oluşturmuş olduk. Şimdi diğer yelpazeye geçeceğim. Burada 2 tane zincir olacak ve diğer yelpazenin ilk boşluğuna bu noktaya ilk fıstığı oluşturacağım. Bu sıramızda bu şekilde ilerleyecek. Yelpazelerin üzerinde 7 tane fıstık ve 3 zincirlik boşluğa da 2 zincir, bir üçlü trabzan, tekrar arada 2 zincir, bir üçlü trabzan şekilde buradaki gibi sıramız ilerleyecek. Bu şekilde devam edelim ve sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. En son burada son yelpazenin 7 tane fıstık yaptım. Şimdi bakın son 3 zincirlik burada boşluğum kaldı. 2 zincir çektim ve ortadaki zincirin içine önce buraya bir üçlü trabzan, arada 2 zincir, aynı noktaya tekrar bir üçlü trabzan daha yapacağım. Şimdi birleştirmesini yapacağız. 2 zincir çekip 1 ve 2. Şimdi bizim burada 2 zincir var. Üzerinde de bakın boşluk var fıstığın. Boşluğa batıp ilmek kaydırma yaptım ve sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi elimle ördüğüm yeri düzeltiyorum. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Tekrar bakın buradaki bizim ilk 2 zincirlik boşluğa batıp ilmek kaydırmayla bu noktaya geldim. Tekrar fıstık yapmayla başlayacağız. 2 tane zincir çektim. İlk fıstığı bu noktaya oluşturacağım. Birinci fıstık yaptım. Arada 2 zincir. Bir yanındaki ara boşluğa tekrar ikinci fıstığı yapacağım. Tekrar arada 2 zincir. Bir sonraki boşluğa üçüncü fıstığı oluşturacağım. Bakın 3 tane fıstık yaptım. Şimdi arada burada 5 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bir sonraki ara boşluğa tekrar fıstık yapmaya devam edeceğim. 3 tane burada fıstık yaptım. Daha sonra 5 zincir çektim. Bir yanındaki ilk boşluğa tekrar fıstıklarımı oluşturacağım. Birinci fıstık, arada 2 zincir. Bir sonraki boşluğa tekrar bir fıstık. Bir, iki zincir ve son buradaki ara boşluğa üçüncü fıstığı yapacağım. Bakın bu şekilde yelpazenin üzerindeki fıstıkları yapmış olduk. 3 tane fıstık yaptım. Daha sonra arada 5 zincir çektim ve tekrar boşluklara 3 tane daha fıstık yapmış oldum. Şimdi burada 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi bizim buradaki V'nin bakın ilk üçlü trabzanın tepesine bu noktaya batıp tekrar buraya bir tane daha üçlü trabzan yaptım. Ve aynı noktaya bir kere daha batacağım. Yani buradaki V'nin trabzanın tepesine çift batmış olacağız. Tekrar bir tane daha üçlü trabzan yaptım. Bakın 2 tane üçlü trabzan yaptım. Arada bir zincir. Şimdi buradaki bizim 2 tane zincirimiz var. Bu noktaya da yine çift batacağım. 2 tane üçlü trabzan yapacağız. Birinci üçlü trabzan ve bakın arada zincir çekmiyorum. Tekrar aynı boşluğa ikinci üçlü trabzan yaptım. Tekrar arada bir zincir. Şimdi V'nin bakın soldaki trabzanın tepesine tekrar buraya çift batacağım. Birinci üçlü trabzan ve aynı noktaya ikinci üçlü trabzanı yapacağım. Önce birini çıkarttım, sonra ikisini
ve kalan 2 ilmeği çıkarttım. Bakın bizim buradaki yaptığımız V'nin birinci trabzanın, üçlü trabzanın tepesine çift battık. Yani 2 tane üçlü trabzan yaptım. Bir zincir çektim ve ortadaki boşluğa tekrar 2 tane üçlü trabzan, tekrar bir zincir ve soldaki trabzanın tepesine de tekrar 2 tane aynı noktaya üçlü trabzan yapmış oldum. Şimdi 2 tane tekrar zincir çektim ve diğer yelpazenin bakın ilk boşluğuna tekrar fıstık yapacağım. Birinci fıstık, arada 2 zincir, bir sonraki boşluğa ikinci fıstık, arada 2 zincir, bir sonraki boşluğa üçüncü fıstığı oluşturacağım. Şimdi arada 5 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi tekrar bir sonraki boşluğa tekrar fıstık oluşturmaya başlayacağım. Birinci fıstık, bir sonraki boşluğa ikinci fıstığı yapacağım. Arada 2 zincir, bir sonraki boşluğa üçüncü fıstığımızı oluşturacağız. Üçüncü fıstığı yaptım. Şimdi tekrar V'ye geldim. 2 tane zincir. Şimdi ilk önce V'nin bakın birinci trabzanın tepesine buraya 2 tane aynı noktaya üçlü trabzan yapacağım. 1 ve 2. Arada bir zincir. Şimdi ortadaki zincirin içine tekrar 2 tane üçlü trabzan olacak. 1 ve 2. Tekrar arada bir zincir ve buradaki trabzanın tepesine de çift batacağım. 1 ve 2. 2 tane üçlü trabzan, bir zincir, ortadaki boşluğa 2 tane üçlü trabzan, bir zincir. Tekrar trabzanın tepesine de 2 tane üçlü trabzan yaptım. Tekrar 2 tane zincir çektikten sonra bir sonraki ilk yelpazenin ilk boşluğuna buraya fıstığı oluşturacağız. Bu şekilde bu sıramızda bu şekilde ilerleyecek ve sıranın sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın buradaki yeri de V'nin üzerine de trabzanlar oluşturdum. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Biz burada sağ taraftaki yere 2 tane zincir çekiyorduk. Yine birleştirme yaparken de 2 tane zincir çektim. Şimdi ilk yaptığım fıstığın tepesindeki boşluğa batıp ilmek kaydırma yaptım ve sıramı tamamladım. Şimdi motifimi düzeltebildiğim kadar elimle el ütüsü yapıp düzelteceğim. Burada benim motifim düzgün durmuyor diye üzülmeyin. Daha sonra bunu motifi bitirdikten sonra tersinden buharlı ütü yapıp tamamen düzeliyor o zaman. Onu da söylemek istiyorum. Daha sonra düzgün bir kare elde etmiş olacağız. Burada ilk başta motifimizde dalgalanmalar olabilir. Tam düzgün durmayabilir. Bunu daha sonra motifi bitirdikten sonra tersinden buharlı ütü yapıp o şekilde düzgün bir motif elde edeceğiz. Şimdi bu şekilde devam edelim. Birleştirmemizi yaptık. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Şimdi yeni sıra için burada fıstıklarımı örmeye devam edeceğim. İlk boşluğa batıp ilmek kaydırma yaptım. Şimdi burada 2 zincir çekip ilk fıstığı bu noktaya yapacağım. İlk fıstığı yaptım. 2 zincir çektim. Bir sonraki boşluğa ikinci fıstığı oluşturacağım. Bakın ikinci fıstığı da yaptım. Şimdi burada bizim 5 tane zincir çekmiştik.
Şimdi orta noktaya yani 3. zincire batacağım. İlk önce burada 5 tane zincirim olacak. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincir çektim. 1, 2 ve 3. zincirin içine, tam 3. zincirin içine battım. Ve buraya bir tane sık iğne yaptım. Bu zinciri bağladım. Şimdi burada 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Buradaki yaptığım sık iğnenin dibindeki yani aynı 3. zincirin içine batıp ilmek çıkarttım ve sık iğne yaptım. Bakın zincirli bir boşluk oluşturdum. Şimdi tekrar 5 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi diğer bakın burada bizim 3 tane fıstık var. İlk boşluğa ilk fıstığı bu noktaya yapacağım. Bakın ilk fıstığı yaptım. Arada 2 zincir. Bir sonraki boşluğa ikinci fıstığı yapacağız. Bakın bu şekilde bu kısmı yaptık. Buradaki bizim 3 tane fıstığın ara boşluğuna 2 tane fıstık yaptım. Daha sonra 5 zincir çektim. 3. zincirin içine battım. Tekrar 3 tane zincir çekip aynı noktaya bir zincirli boşluk oluşturdum. Daha sonra tekrar 5 zincir çektim. Diğer ara boşluğa 2 tane fıstık yapmış oldum. Şimdi buradaki bizim tekrar bu noktadan yelpaze oluşturduğumuz yere geldik. Şimdi burada arada 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. Tığın üzerine ipimi doladım. Bakın burada bizim kenarda oluşturduğumuz yelpazeleri burada hep üçlü trabzan şekilde yapacağım. Trabzanları oluştururken üçlü trabzan yapacağız. 2 zincir çektim. Şimdi buradaki bizim ilk birinci üçlü trabzanın tepesine battım. Tekrar bir üçlü trabzan daha yaptım. Bir sonraki üçlü trabzanın tepesine de tekrar bir üçlü trabzan. Şimdi buradaki bizim 2 tane yaptığımız üçlü trabzanı 3 yapacağız. Şimdi hemen bir zincirlik ara boşluğa battım ve 3. üçlü trabzanı yaptım. 2 idi, 3'e çıkmış oldu. Şimdi bizim buradaki ortada 2 tane üçlü trabzan var. Arada bir zincir çekiyorum. Buradaki ortadaki trabzanın birincisine çift batacağım. Hep dediğim gibi burada üçlü trabzan şekilde oluşturacağız. Tekrar birinci trabzana çift battım. Arada bir zincir. Şimdi ikinci trabzanın tepesine de çift batacağım. 1 ve 2. Burada bizim 3 tane üçlü trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Ortadaki trabzanın tepesine çift battım. Tekrar bir zincir. İkincisine de çift battım. Şimdi arada bir zincir var ve kenardaki çift battığımız trabzana batacağım. Önce dibindeki bir zincirlik boşluğa buraya birinci üçlü trabzan. Buradaki 2 tane trabzanı 3'e çıkarttığımız için ilk önce bir tanesini boşluğa yaptım. Daha sonra tepelerine de birer tane üçlü trabzan yaptım ve 3 tane olmuş oldu. Bakın burayı da bu şekilde yaptım. Şimdi 2 tane zincir çektim ve diğer yelpazeye geçeceğiz. Diğer yelpazenin ilk boşluğuna birinci fıstık, arada 2 zincir, bir sonraki boşluğa ikinci
fıstığı yaptım. Şimdi bakın burada bizim 5 zincirlik noktaya geldim. 5 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4 ve 5. Üçüncü zincirin içine battım. Buraya sık iğne yaptım. 3 tane zincir ve buradaki yaptığım sık iğnenin dibindeki boşluğa tekrar sık iğne yapıp burada küçük bir 3 zincirlik bir boşluk oluşturdum. Şimdi 5 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bir sonraki ara boşluğa tekrar bu noktaya fıstık yapacağım. Arada 2 zincir, bir sonraki boşluk. Ve ikinci fıstığı bu şekilde yapmış oldum. Şimdi 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. Şimdi burada yaptığımız yelpazenin buradaki trabzanların tepelerine birer tane batacağım. Birinci üçlü trabzan, bir sonraki boşluk, ikinci üçlü trabzan. Bakın arada bir zincirlik boşluk var. Buraya üçüncü üçlü trabzan, arada bir zincir. Bakın ortada 2 tane burada trabzan var. Birincisine çift batacağım. Bir ve aynı noktaya ikinci üçlü trabzan, arada bir zincir. Şimdi ikinci trabzanın tepesine de çift batacağım. 1 ve 2. Şimdi arada bir zincir var. Şimdi dibinde bakın bir tane bir zincirlik boşluk var. Buraya birinci üçlü trabzan. Kenarda 2 tane trabzan var. Bunların da tepelerine birer tane batacağım. 2 ve 3. Tekrar 2 tane zincir çekip bir sonraki buradaki fıstığın ilk ara boşluğuna tekrar fıstık oluşturacağız. Bu sıramızda bu şekilde ilerleyecek ve sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son burada yelpazeyi yaptım. Şimdi birleştirmesini yapacağım. 2 tane zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesindeki boşluğa batıp ilmek kaydırma yaptım ve sıramı tamamladım. Tekrar elimle esnetip el ütüsü yapıyorum. Daha sonra burada motifimizde potluklar oluşuyor, dalgalanmalar var. Daha sonra bunu en son motif bittikten sonra tersinden buharlı ütü yapıp tamamen düzelecek. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Burada bir üst sıra için benim burada bir tane 2 zincirlik boşluğum var. Buraya batıp ilmek kaydırma yaptım. 2 tane zincir çektim. Şimdi buraya bir tane fıstık oluşturacağım. Bakın buraya bir tane fıstık yaptım. Şimdi 5 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bizim burada 5 tane zincir vardı. 1, 2 ve 3. Üçüncü zincirin içine battım. Buraya bir sık iğne yaptım. Tekrar üzerine 3 tane zincir çektim. Aynı buradaki gibi yapacağız. Buradaki yaptığım sık iğnenin dibindeki boşluğa batıp tekrar sık iğne ile küçük bir zincirli boşluk oluşturmuş oldum. Tekrar 5 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi diğer burada bizim 5 tane zincir var. Tekrar 3. zincirin içine batıp buraya bir sık iğne, tekrar 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Buradaki sık iğnenin dibindeki boşluğa batıp tekrar bir sık iğne ile burada küçük bir 3 zincirlik boşluk oluşturmuş oldum. Aynı buradaki gibi yaptık. Şimdi burada devam ediyorum. Tekrar 5 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi burada bizim 2 tane fıstık var. Aradaki boşluğa buraya bir tane fıstık yapacağım.
aynı buradaki gibi en son boşluğa bir tane fıstık yaptım. Şimdi burada yelpazeye geldim. Arada 2 tane zincir çekeceğiz. 1 ve 2. Şimdi yelpazenin bakın birinci trabzanın tepesine buraya bir tane üçlü trabzan yapacağım. Bir yanındaki trabzanın tepesi, 2, 3 tane burada trabzan yaptım. Bakın hemen önünde bir tane zincirlik boşluğumuz var. Buraya da batıp 4 tane üçlü trabzan yaptım. Bakın ilk önce 1, sonraki sırada 2, bir sonraki sırada 3'e çıkarttık ve son buradaki sırada trabzan sayımızı 4'e çıkarttık. Şimdi arada bir tane zincir çektim. Bakın hemen yanında 2 tane trabzan var. Birinci trabzanın tepesine bir üçlü trabzan. Bu defa trabzanları yaparken arada bir tane zincirimiz olacak. Bir zincir çektim. Yanındaki trabzanın tepesine buraya bir üçlü trabzan. Şimdi bakın ortada bizim burada arada bir zincirlik ikişer tane yaptığımız trabzan vardı. Şimdi orta bir zincirlik boşluğa da çift batacağım. Çift batarken hep arada bir zincirimiz olacak. Bir zincir çektim. Şimdi ortadaki boşluğa buraya birinci üçlü trabzan, arada bir zincir, yine aynı boşluğa battım ve ikinci üçlü trabzanı yaptım. Bakın tam orta boşluğa çift battım. Sadece arada bir zincirimiz var. Tekrar bir zincir çektim. Bakın solunda da burada 2 tane üçlü trabzan var. Bunların da tepelerine birer tane batacağım. Aynı zamanda arada bir zincirimiz olmuş olacak. Birinci üçlü trabzan, arada bir zincir, yanındaki trabzanın tepesine de buraya tekrar bir üçlü trabzan yaptım. Şimdi bakın bir zincirlik boşluğumuz var. Daha sonra 3 tane de üçlü trabzanımız var. Şimdi bunu 4'e çıkartacağız. Bir zincir çektim. Buradaki boşluğa battım. Birinci üçlü trabzan. Artık burada zincir olmayacak. Şimdi tepelerine de birer tane batacağım. 2, 3 ve son trabzanı yaptım ve 4. Bakın yelpazemizi büyütmüş olduk. Şimdi 2 tane zincir çektim. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Bakın burada iki fıstığın arasındaki boşluğa buraya bir tane fıstık oluşturacağım. Fıstık yaptım. Şimdi 5 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 1, 2, 3. zincirin içine bir sık iğne, tekrar 3 zincir, dibindeki aynı 3. zincirin içine battım, sık iğne yaptım. Şimdi küçük bir 3 zincirlik boşluk oluşturdum. Tekrar 5 zincir çekeceğim. 3, 4 ve 5. Şimdi bir sonraki 5 zincirlik yerin 3. zincirin içine battım. Tekrar sık iğne yaptım. 3 tane zincir ve tekrar dibine tekrar bir sık iğne yaptım. Şimdi devam ediyorum. Burada bakın buradaki ara boşluğa da bir tane fıstık yapacağım. 5 zincir çekeceğiz ilk önce. 3, 4 ve 5. Ara boşluğa battım ve buraya bir tane fıstık oluşturmuş oldum. Bakın bu şekilde bu kısmı yaptık. Şimdi tekrar yelpazeye geldim. Burada yelpaze yaparken 2 tane zincir çekeceğiz. 1 ve 2. Burada 3 tane bizim trabzan var. Bunu 4'e çıkartacağız. İlk önce birer tane tepelerine batacağım. 1, 2, 3 ve bir tane bir zincirlik boşluğa battım
ve 4 tane oldu. Şimdi bundan sonra trabzanları yaparken hep aralarına birer zincir çekeceğiz. Bir zincir çektim. Bakın hemen yanındaki trabzanın tepesine battım ve arada bir zincir, bir yanındaki trabzanın tepesine battım. Tekrar bir trabzan, arada bir zincir. Şimdi bakın burada bizim ortada 4 tane trabzanımız var. Arada 2 trabzan, bir zincir, tekrar 2 trabzan var. Şimdi tam ortadaki bir zincirlik boşluğa buraya tekrar bir üçlü trabzan, arada bir zincir, buraya çift batıyorum. Sadece arada bir zincirimiz olmuş olacak. Tekrar aynı boşluğa ikinci defa battım. Şimdi devam ediyorum. Bir zincir, hemen solunda 2 tane trabzan var. Birincisine tekrar bir üçlü trabzan, arada bir zincir, yanındaki trabzanın tepesine bir üçlü trabzan daha yaptım. Tekrar arada bir zincir. Bakın bu şekilde arada birer zincirlik trabzanlarımızı yaptık. Şimdi buradaki gibi 4 tane bu kısma da trabzan yapacağım. Bir zincir çektim. Buradaki son bir zincirlik boşluğa bir. Şimdi burada trabzanların tepelerine birer tane batacağım. Artık bundan sonra arada zincir olmayacak. 2 3 ve 4. Bu sıramızda hep bu şekilde ilerleyecek. Tekrar 2 tane zincir çekip buradaki ara boşluğa tekrar fıstık yapacağız. Bu sıramızda tamamlayalım. Sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Şimdi son yelpazeyi yaptım. Şimdi birleştirmesini yapacağım. 2 tane burada zincir çekeceğiz. 1 ve 2. İlk başta sıranın başına yaptığım fıstığın tepesindeki boşluğa batıp ilmek kaydırma yaptım ve sıramı tamamlamış oldum. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Yaptığım motifi de göstermek istiyorum. Bakın burada şimdi buradaki sırayı yapacağız. Motifimizin bitmesine az kaldı. Şimdi bu sıra yaptıktan sonra bir sıra daha burada model yapacağız. Daha sonra 2 sırada kenarına sık iğne gireceğiz. Şimdi burada yeni sıra için bizim burada 5 tane zincirlik yerimiz var. Buradaki birinci zincirin içine bir ilmek kaydırma ve ikinci zincirin içine de bir ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir çektim ve zincirin dibindeki yani aynı zincir boşluğuna batıp bir tane bu noktaya sık iğne yaptım. Şimdi üzerine 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Tekrar buradaki gibi küçük bir zincirli boşluk oluşturacağız. 3 zincir çektim. Buradaki sık iğnenin dibindeki boşluğa tekrar bir sık iğne yaptım. Şimdi biz 2 tane ilmek kaydırma yaptık. Bir zincir çekip zincirin dibindeki boşluğa ilk sık iğne yaptık. Daha sonra 3 zincir çekip yine aynı noktaya küçük bir zincirli boşluk yaptık. Sık iğne ile zincirimizi bağladık. Şimdi orta noktaya gelmiş oldum. Tekrar burada 5 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bizim buradaki küçük boşluklu yeri atladık ve diğer buradaki bizim 5 tane zincirimiz var. 1, 2 ve 3. Üçüncü zincirin içine battım. Bir sık iğne yaptım. Tekrar 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Buradaki sık iğnenin dibindeki boşluğa batıp tekrar bir sık iğne yaptım. Bakın küçük 3 zincirlik boşluklu yeri yaptım. Şimdi tekrar 5 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir sonraki burada bizim 5 tane zincirimiz var. 1, 2 ve 3. Üçüncü zincirin içine battım. Tekrar bir sık iğne. Üzerine 3 zincir. Ve sık iğnenin dibindeki boşluğa tekrar sık iğne yaptım. Küçük
3 zincirlik boşluğumuzu oluşturmuş olduk. Şimdi devam ediyorum burada. Burada 5 tane zincir çekeceğim. Bakın yelpazeye geliyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tığın üzerine ipimi doladım. Bizim bakın burada 4 tane üçlü trabzanımız var. Önce birincisine battım, ilmek çıkarttım. Önce birini çıkartıyorum. Sonra 2 tanesini çıkarttım. Bakın tığda 2 ilmeği bekletiyorum. Bunu çıkartmayacağım. Önce birini, daha sonra ikisini çıkarttım ve 2 ilmek tığda kaldı. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Bir yanındaki trabzanın tepesine battım. Tekrar ilmek çıkarttım. Önce bir tanesini çıkartıyorum. Sonra ikisini. Bakın tığımda 3 ilmek var. Bunu bekletiyorum. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Bir yanındaki trabzanın tepesine battım. Önce birini, sonra ikisini. Bakın tığda 4 ilmeği kaldı. Bunu bekletiyorum. Bir kere daha aynı işlemi uygulayacağım. İpimi doladım. Dördüncü trabzanın tepesine battım. Önce birini, sonra ikisini. Bakın tığda 5 tane ilmek oldu. Şimdi bunların hepsini tek seferde çıkarttım. Bakın bu şekilde modelimizi oluşturmuş olduk. Şimdi devam ediyorum. 3 tane zincir çekeceğiz. 1, 2 ve 3. Tığın üzerine ipimi doladım. Bakın 4 tane trabzanı bu şekilde hepsini topladık. Kaldığım yerden devam ediyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine batacağım. 3 zincir çekmiştik. Buraya bir tane fıstık yapacağım. Önce bakın bir tanesini çıkartıyorum. Sonra 2 ilmeğin arasından çıkarttım. Tığda 2 ilmek var. Şimdi aynı boşluğa battım. Tekrar birini çıkarttım. Sonra ikisini. Tığda 3 ilmek var. Aynı tekrar boşluğa battım. Önce birini, sonra ikisini. Tığda 4 tane ilmek var. Hepsini bir çıkarttım. Bu şekilde burada bir tane fıstık yaptım. Burada biz üçlü fıstık şekilde, yani uzun yaptığımız için, burada üçlü trabzanlar yaptığımız için fıstığı da aynı şekilde uzun bir şekilde yaptık. Şimdi arada 2 tane zincir olacak. 1 ve 2. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Bir yanındaki trabzanın tepesine tekrar fıstık yapacağım. Önce birini, sonra ikisini. Tığda 2 tane kaldı. Tekrar aynı noktaya battım. Önce birini, sonra ikisini. 3 ilmek kaldı ve bir kere daha batacağım. 1, 2 ve 4 tane ilmek kaldı. Hepsini bir topladım. 2 tane zincir çektim. Bakın burada uzun fıstık yaptık. Diğerlerinde normal fıstık yapmıştık. Şimdi daha uzun olması için bu şekilde yaptık. Şimdi 2 tane zincir çektim. Tekrar yanındaki bir sonraki trabzanın tepesine bir fıstık daha yapacağım. Uzun fıstık yapıyoruz burada. Dört ilmeği çıkarttım. Şimdi burada arada 5 tane zincir olacak. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Hemen bir yanındaki trabzanın tepesine tekrar buraya uzun birinci fıstık oluşturacağız. Tığda 4 ilmek var. Hepsini bir çıkarttım. 2 zincir çektim. Birinci fıstık. Bir yanındaki trabzanın tepesine buraya ikinci fıstık oluşturacağım. Hep uzun fıstık yapıyorum burada. 2 tane yaptım. Tekrar arada 2 zincir. Bir yanındaki trabzanın tepesine üçüncü fıstık oluşturacağım. Önce bir, sonra ikisini çıkartıyorum. Her batışta önce bir tanesini, sonra 2 ilmeği çıkartıyorum ve kalan ilmekleri topluyorum. Bakın bu şekilde bu kısmı yaptım. Şimdi tekrar buradaki gibi 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve
ve 3. Buradaki bizim 4 tane trabzanı hepsini toplayacağız. 3 zincir çektim. Şimdi ipimi doladım. Bakın ilk birinci trabzana battım. Önce birini, sonra ikisini, tığda 2 ilmek kaldı. Tekrar ipimi doladım. Bir yanındaki trabzana battım. Önce bir, sonra ikisini, tığda 3 tane kaldı. Bir yanındaki trabzan, önce bir, sonra ikisini, tığda 4 ilmek var ve son trabzana önce bir, sonra ikisine battım. Tığda 5 tane ilmek var. Hepsini tek seferde bu şekilde topladım. Burada tekrar fıstıkları kapattıktan sonra 5 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın buradaki bizim ilk 5 zincirlik boşluğa batacağım. 1, 2, 3. zincirin içine battım. Bir sık iğne, 3 tane zincir, hemen dibindeki boşluğa bir sık iğne yaptım. Küçük 3 zincirlik boşluğu oluşturdum. Tekrar 5 zincir, 2, 3, 4 ve 5. Bir sonraki 5 zincirlik boşluğun 3. zincirin içine battım. Aynı buradaki gibi tekrar modelimi oluşturacağım. 3 zincir çektim. Hemen dibindeki boşluğa tekrar bir sık iğne. Tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir sonraki 5 zincirlik boşluğun üçüncüsüne batacağım. 1, 2 ve 3. Bir sık iğne, 3 tane zincir ve dibindeki boşluğa tekrar bir sık iğne. Bakın modelimi bu şekilde oluşturdum. Küçük 3 zincirlik boşluklarımızı yaptık. Tekrar burada 5 tane zincir çekeceğim ve yelpazeme doğru geliyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi yelpazeye geldim. İlk birinci trabzana tekrar bir ve ikincisini çıkarttım. Tığda bekletiyorum 2 tane ilmeği, bir yanındaki boşluk, bir ve ikisini çıkarttım. Bir yanındaki boşluk. Tekrar son 4. trabzana bir ve ikincisini çıkarttım. 5 tane ilmek var. Hepsini bir topladım. Arada 3 zincir olacak. 1, 2 ve 3. Şimdi sırası gelen bakın trabzanın tepesine buraya tekli fıstık yapacağım. Ama uzun bir fıstık yapacağız. O yüzden bir ve sonra ikisini çıkarttım. Tığda 2 ilmeği beklettim. Tekrar 1 ve 2. Tekrar bir sonra aynı boşluğa battım. 1 ve 2. Tığda 4 ilmeğin hepsini bir topladım. 2 tane burada zincir, 1 ve 2. Bir sonraki trabzanın tepesine ikinci uzun fıstık oluşturacağım. İkincisini yaptım. Arada 2 tane zincir ve üçüncüsünü oluşturacağım. Bir sonraki trabzanın tepesine üçüncü uzun fıstığı oluşturmuş olacağım. 2 ve son bir kere daha batacağım ve 3. Hepsini bir çıkarttım. Şimdi arada tam ortaya gelmiş olduk. 5 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir yanındaki trabzanın tepesine buraya birinci uzun fıstığı oluşturacağız. Arada 2 tane zincir. Bir sonraki trabzanın tepesine ikinci fıstık. Tekrar arada 2 tane zincir. Bir sonraki trabzanın tepesine üçüncü uzun fıstığımızı yapacağız. Ve 3. Bakın şimdi
buradaki gibi fıstıkları toplayacağız. Şimdi arada 3 tane zincir olacak. 1, 2 ve 3. Şimdi ilk trabzanın tepesine battım. Önce birini, sonra ikisini çıkarttım. İkinci trabzanın tepesine battım. Önce bir, sonra ikisini çıkarttım. Tığda 3 ilmeği bekletiyorum. Tekrar bir sonraki trabzanın tepesi, bir ve ikisini çıkarttım. 4 tane ilmeği beklettim. Son trabzanın tepesi, bir ve ikisini çıkarttım. 5 tane ilmeğin hepsini tek seferde çıkarttım. Yelpazeyi de bu kısmı yapmış olduk. Daha sonra tekrar 5 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi buradaki 5 tane zincirin üçüncüsüne tekrar sık iğne yapacağız. Daha sonra 3 zincir çekip dibine tekrar 3 zincirlik küçük boşluklarımızı oluşturacağız. Buradaki gibi modelimizi devam ettirelim. Sıralamamız bu şekilde olacak. Bu sıramızda devam edelim ve sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Şimdi ilk yaptığımız yere geldik. Şimdi son yelpazeyi de yaptım. Şimdi burada birleştirmesini yapacağım. 3 tane zincir çekeceğiz. 1, 2 ve 3. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi burada bir sık iğne ve daha sonra 3 zincir çekip sık iğnenin dibine batmıştık. Şimdi bu yaptığım buradaki sık iğnenin içine battım. Tığın üzerine ipimizi dolamıştık. İlmek çıkarttım. Şimdi burada 3 tane ilmek var. Önce birini çıkartıyorum. Daha sonra ikisini ve kalan tığdaki 2 ilmeğin ikisini ördüm. Ve bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Bir tane burada üçlü trabzan yaptım. Şimdi bir tane zincir çekeceğim. Yeni sıraya geçiyoruz. Bakın burada motifin buradaki son sırasını yaptıktan sonra iki sırada kenarına sık iğne yapacağız. Şimdi burada bir tane zincir çektim. Hemen buradaki bizim boşluğa batacağım ve buraya bir tane sık iğne yaptım. Buraya ben işaretleyici takacağım. Sıranın sonu belli olması için bu noktaya işaretleyici taktım. Şimdi burada 5 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bizim burada 5 tane zincir var. 3. zincirin içine batıp buraya bir tane sık iğne yaptım. Tekrar burada devam ediyorum. 5 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir sonraki 5 zincirlik yerin 3. zincirine battım. Tekrar buraya bir sık iğne. Tekrar 5 zincir. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi buradaki 5 zincirin tekrar 3. zincirin içine battım. Ve tekrar sık iğne yaptım. Biz burada kenarına sık iğne yapmadan önce bu sık iğneler için yuva oluşturuyoruz. Şimdi devam ediyorum burada. En son buraya da 5 zincir çektim. Sık iğne yaptım. Şimdi burada 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi ilk buradaki 3 zincirlik boşluğa battım. Buraya bir tane üçlü trabzan yapacağım. Şimdi arada 2 tane zincir olacak. 1 ve 2. Şimdi yelpazenin tepesindeyiz. Bir sonraki ara boşluğa tekrar buraya bir üçlü trabzan. Tekrar arada 2 tane zincir. Bir sonraki ara boşluğa bir tane üçlü trabzan. Tekrar burada 2 tane zincir. Şimdi bakın burada bizim 5 tane ortada zincirimiz var. 2 zincir çektim. Tam 3. zincirin içine batıp orta noktaya battım. İlmek çıkarttım. Tekrar buraya bir tane üçlü trabzan. Şimdi araya 5 tane zincir çekeceğim. Bakın şuradaki noktayı yapıyoruz. 5 tane zincir çekeceğiz. 1,
2, 3, 4 ve 5. Tığın üzerine ipimi doladım. Buradaki yaptığım üçlü trabzanın yine aynı zincirin içine battım. Tekrar buraya bir üçlü trabzan yaptım. Bakın tam köşeyi oluşturdum. Tekrar 2 tane zincir. Şimdi bir sonraki ara boşluğa buraya bir tane üçlü trabzan. Tekrar 2 zincir. Bir sonraki ara boşluğa bir tane daha üçlü trabzan. Tekrar burada arada 2 tane zincir, 1 ve 2. Buradaki 3 zincirlik boşluğa tekrar buraya bir üçlü trabzan yaptım. Bakın burada biz şurada ilk yelpazenin tepesinde arada hep ikişer tane zincir çektik. Sadece şurada ortada 5 zincir çektik. Diğerlerine yine ikişer tane zincir çektik. Şimdi yelpazenin bakın buraya yapacağız. Tekrar burada 3 tane zincir çekeceğiz. Şuradaki yaptığımızın aynısını yapacağız. Burada 3 zincir çekmiştik. Yine aynı. Bitirirken de 3 tane zincirimiz olacak. Başlarken de 3 zincir çektik. Bitirirken de yelpazeyi 3 zincir çekeceğiz. 2, 3 zincir çektim. Şimdi 1, 2, 3. Üçüncü zincirin içine buraya bir tane sık iğne yaptım. Bakın şuradaki bizim yaptığımızın aynısını buraya yaptık. Şimdi devam edeceğiz. Tekrar 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ortadaki zincire batacağım. Tekrar buraya bir sık iğne. Tekrar 5 zincir. 2, 3, 4 ve 5. Tekrar buradaki ortadaki zincire battım. Tekrar sık iğne. Şimdi tekrar 5 zincir. 2, 3, 4 ve 5. Bakın son burada 5 zincirlik yere geldik. 3. zincire battım. Tekrar buraya bir sık iğne. Şimdi 3 tane zincir çekeceğim. Bakın yelpazeye başlarken 3 zincirle başlıyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi ilk buradaki 3 zincirlik boşluğa buraya bir tane üçlü trabzan. Bundan sonra aradaki zincir sayımız ikişer tane olacak. 2 zincir, bir sonraki ara boşluğa bir tane üçlü trabzan. Tekrar 2 zincir, bir sonraki ara boşluğa bir tane üçlü trabzan. Tekrar 2 zincir. Şimdi burada bizim 5 zincir var. Ortadaki zincire batıp buraya bir üçlü trabzan. Şimdi burada biz köşeyi oluşturacağız. 5 tane zincir çekeceğim. 3, 4 ve 5. Buradaki yaptığım üçlü trabzanın aynı ortadaki zincir boşluğuna tekrar buraya bir üçlü trabzan yaptım. Bu şekilde köşeyi oluşturdum. Şimdi arada 2 tane zincir. Bakın buradaki bizim iki fıstık arasındaki boşluğa bir üçlü trabzan. Tekrar 2 tane zincir. Bir sonraki ara boşluğa tekrar buraya bir üçlü trabzan. Tekrar 2 zincir. Bakın son 3 zincirlik boşluğum kaldı. Buraya tekrar son üçlü trabzanı yaptım. Başlarken 3 zincir çekmiştik. Yelpazenin sonunda da bakın bu kısma da 3 zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. 3 zincir çektim. Şimdi 5 tane burada zincir var. 3. zincirin içine buraya bir sık iğne. Bakın bu şekilde burayı da bitirdik. Devam edeceğiz. Aynı şekilde tekrar 5 zincir çekip ortadaki zincire tekrar sık iğne. 5 zincir, diğer ortadaki 3. Zincire tekrar sık iğne şekilde burada anlattığım gibi aynı şekilde bu sıramızda devam edeceğiz. Bu şekilde devam edelim ve sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Biz sıranın başında bir tane sık iğne ile başlamıştık. Şimdi son yelpazenin üzerinde zincirli boşluklarımı oluşturdum. Şimdi
Birleştirme yaparken 3 zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Şimdi burada birleştirmemi yapacağım. 3 zincir çektim ve ilk yaptığım sık iğnenin içine ilmek kaydırma yaptım ve sıramı tamamlamış oldum. Şimdi bu kısmı bitirdik. 2 sırada kenarına sık iğne gideceğiz. Şimdi onun yapılışını paylaşacağım. Şimdi burada bir tane zincir çektim. Hemen zincirin dibindeki boşluğa buraya ilk sık iğnemi yaptım. Şimdi önünde 5 zincirlik boşluğumuz var. 5 zincirlik boşluğa 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğne yaptım. Şimdi burada bakın zinciri yaptıktan sonra sık iğne ile bağlamıştık. Sık iğnenin içine de bir tane bu noktaya tekrar sık iğne yaptım. Şimdi tekrar 5 zincirlik boşluğa geldim. 5 zincirlik boşluğa 5 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar sık iğneye geldim. Sık iğnenin içine de bir tane bu noktaya. Tekrar 5 zincirlik boşluk. Tekrar 5 tane sık iğne yapacağım. Kaç tane zincir çekiyorsak o kadar sık iğne yapmamız gerekiyor. 2, 3, 4 ve 5. Bir tane de sık iğnenin içine yaptım. Bakın bu şekilde ilerleyecek. Şimdi 3 zincirlik boşluğa geldim. 3 zincirlik boşluğa 3 tane sık iğne. 1, 2 ve 3. Bir tane de trabzanın tepesine bu noktaya sık iğne yaptım. Şimdi 2 zincirlik boşluğa geldim. 2 zincirlik boşluğa 2 tane sık iğne. 1 ve 2. Bir tane de trabzanın tepesine battım. Tekrar 2 zincirlik boşluğa geldim. 1 ve 2. Tekrar trabzanın tepesine de bir tane bu noktaya. Tekrar 2 zincirlik boşluğa 2 tane sık iğne. Bir tane de trabzanın tepesine sık iğne yaptım. Şimdi bakın tam köşeye geldim. Köşeye de burada bizim 5 tane zincirimiz var. 5 tane sık iğne içine yapacağım. 2, 3, 4 ve 5. Bir tane de trabzanın tepesine sık iğne yaptım. Burada birleştirme yaparken motiflerimizin buradaki kenar yaptığımız sık iğne sayısının aynı olması gerekiyor. Birleştirme yaparken sayılarımızın eşit olması gerekiyor. Burada trabzan ve sık iğnelerin içine de birer defa sık iğne yapmayı unutmayalım. Devam edeceğiz bu şekilde. 2 zincirlik boşluğa 2 tane, trabzanın tepesine bir tane şekilde ilerleyeceğiz. Bakın burada 3 zincirlik yerimiz var. 3 tane sık iğne ve buradaki sık iğne yaptığımız yere de bir tane batacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Ve köşeye geldiğimiz zaman aynı burada gösterdiğim gibi 5 tane içine sık iğne ve birer tane de hep trabzanların tepelerinde sık iğne yapacağız. Ve buradaki yaptığımız bizim sık iğne ile bağladığımız yere de birer tane tekrar sık iğne yapacağız. Zincir sayısı kadar tekrar sık iğnelerimizi yapalım ve sıranın sonuna kadar gelelim. Bir sıra burada sık iğneye gittim. Şimdi ilk yaptığım sıranın başındaki sık iğneye geldim. Buraya ilmek kaydırmayla sıramı tamamlamış oldum. Şimdi bir sıra daha sık iğne gideceğiz. Bir tane zincir çektim. Zincirin dibindeki boşluğa tekrar buraya ilk sık iğnemi yaptım. Hemen yanındaki boşluğa battım. Bu şekilde bir sıra daha sık iğne gideceğiz. Birer tane burada sık iğnelerimize devam edeceğiz. Devam edelim. Sık iğnelerimizi birer tane yapalım. Tam köşeye kadar gelelim. Bizim burada köşede 5 tane sık iğne vardı. Şimdi bu tam ortadaki 3. sık iğneye kadar geleceğim. Şimdi 3. sık iğnede bir arttırma yapacağız. 1 2 Şimdi 3. sık iğneye 3 tane batacağım. Buraya köşe oluşturmak için
buradaki 5 tane sık iğnenin üçüncüsüne aynı noktaya 3 defa sık iğne yapacağım. 2 ve 3. Tam bu şekilde köşe oluşturdum. Şimdi yanından itibaren tekrar birer tane sık iğne yapmaya devam edeceğim. Sadece köşeye ortadaki sık iğne 3 tane battım. Diğerlerine birer tane batıp diğer köşeye kadar gelelim. Diğer köşeye geldim. Şimdi buradaki 5 tane burada arada sık iğnemiz var. Birincisine tek, ikincisine bir tane yaptım ve üçüncü sık iğnenin içine 3 tane aynı noktaya sık iğne yaptım. Tam köşeyi oluşturdum. Artık yanından itibaren birer tane sık iğne yapmaya devam edeceğiz. Bakın bu şekilde sık iğnelerimizi devam ettireceğiz. Birer tane yine diğer köşede de üçüncü sık iğnenin içine tekrar 3 tane sık iğne yapacağız. Ve diğer köşeyi de aynı şekilde yapalım. Sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramı tamamladım. Burada birleştirmesini yapacağım. İpimi burada çıkarttım. Şimdi ilk yaptığım sık iğneyi atlayacağım. Bir yanındaki sık iğnenin içine bu şekilde battım. Bu kısa ipimi iç kısmı aldım. Şimdi son yaptığım sık iğnenin üstteki duran tek kanadına battım. Tekrar bu kısa ipi iç kısma aldım. Şimdi bu kısa ipi aralardan yürüteceğim. İğne veya ince bir tığ yardımıyla bunu iç kısımda gizleyeceğiz. Bu şekilde parçamızı tamamladık. Ben diğer parçaları ütülemiştim. Şimdi son yaptığım parçayı da ters tarafından kare şeklini bozmadan buharlı ütü yapacağım. Daha sonra parçaların birleştirmesini paylaşacağım. Çantamızı birleştirmesini yapmadan önce ben motifin bir tanesini aldım. Buna göre astar yapacaklar için kenarlardan birer santim dikiş payı bırakıp motifime göre kesip ayarlayacağım. Daha sonra benim için astar yaparken kolay olacak. Bu şekilde birleştirmeden önce motifimizi alıp kenarlardan dediğim gibi birer santim fazladan pay bırakıp kumaşımızı ayarlayalım. Şimdi çantanın birleştirmesini yapalım. Birleştirme yapmak için 2 tane parçayı aldım. 2 parçamız da düz tarafları bize bakacak şekilde koydum. Yani düz taraftan birleştirmesini yapacağız. İpimi burada aldım. Alttan biraz ip bırakacağım. Daha sonra bunu çantada gizlemek için kullanacağım. Burada kilit yaptım. Şimdi bizim köşelerden itibaren birleştirme yapmaya başlayacağız. Köşelerde burada bizim 3 tane aynı noktaya battığımız sık iğne vardı. Tam ortasındaki sık iğneden itibaren birleştirme yapmaya başlayacağım. Diğer tarafta da aynı şekilde 3 tane burada sık iğnemiz var. Ortadaki sık iğneden itibaren birleştirme yapacağız. Şimdi ilk önce ben buradaki parçadan itibaren birleştirme yapmaya başlayacağım. Bir de sık iğnelerin bakın 2 kanadını birlikte almayacağım. Sadece üstteki duran tek kanadını alacağız. Ve diğer parçanın da içte kalan tek kanadına batacağız. Yani 2 kanadına birlikte sık iğneye batmayacağız. Şimdi ipimi bakın alta koyuyorum. Şu şekilde tuttum. Parçanın bakın köşedeki ortadaki sık iğnenin içine tek kanadına batıyorum. Üstteki tek kanadı ve diğer parçayı alacağım. Diğer parçanın da ortadaki sık iğnenin içine bakın bu şekilde tığımı battım.
Buradaki sık iğnenin de içte kalan kanadına battım. Şimdi buradaki ipimi aldım. İlk önce bakın buradaki ilmekten çıkartıyorum. Daha sonra diğer parçadaki ilmek. Bu şekilde ikisini bir çıkartmış oldum ve ipimi bu noktada sabitledim. İpimizi sabitledik. Şimdi bir yanındaki sık iğneye geçeceğiz. Burada bizim sık iğne sayılarımız iki tarafta aynı olduğu için burada karşılıklı ilmeklere batacağız. Aynı battığımız ilmeğe batmayacağız. Sayılarımız çünkü aynı. Şimdi bir yanındaki sık iğnemiz bu şekilde. Biz ikisine birden batmıyoruz. Üstteki duran tek kanadı ve diğer parçanın bakın köşeye buraya battım. Battığım yerin hemen yanındaki sık iğnenin içine batacağım. Bakın üstteki buradaki kanadına batmıyorum. İşte kalan kanadına battım. Şimdi bakın ipimiz altta duruyor. Şimdi tığın üzerine ipimi aldım. Önce birinin içinden çıkarttım ve ilmeği diğer ilmeğin içinden çıkarttım ve tığdaki bekleyen ilmeğin içinden bu şekilde kaydırdım. Bakın birinci ilmek kaydırmayı yapmış oldum. Şimdi bir yanındaki sık iğneye geçiyorum. Sık iğnenin üstteki duran tek kanadı ve onun karşısındaki bakın battığım yerin bir yanındaki boşluğa geçiyorum. Buranın da içte kalan kanadına batıyorum. Üsttekine batmıyorum. İpimiz bakın altta duruyor. Her zaman ipimiz yumaktan gelen ip altta kalacak. Tığın üzerine ipimi aldım. Önce birinin içinden çıkarttım ve daha sonra diğer ilmekten çıkarttım ve tığdaki bekleyen ilmeğin içinden kaydırdım. Şimdi tekrar devam ediyorum. Biz hangi yönden batmaya başladıysak her zaman ilk önce o yerden batmaya başlamamız gerekiyor. Ben bu parçadan batmaya başladığım için her zaman ilmeği bu noktadan batmaya başlamam gerekiyor. Yani siz diğer taraftan başladıysanız ilk önce o noktadan başlamanız gerekiyor. Şimdi yanındaki ilmeğe geçtim ve onun karşısındaki ilmeğin içine battım. Bakın ipimiz hep altta duruyor. Tığın üzerine ilmeği aldım. Önce ikisini içinden çıkarttım ve tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım. Bakın bir yanındaki ilmeğe hep içteki kanatlarına batıyorum. Bakın iki tarafında içteki duran kanatlarına battım. İpim bakın hep altta duruyor. Tığın üzerine aldım. Önce ikisinin içinden ve tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım. Tekrar bir yanındaki ilmek ve daha sonra diğer parçanın içteki duran tek kanadına battım. Bakın ipimiz altta duruyor. Tığın üzerine aldım ipi. Önce birinin içinden, daha sonra diğer ilmeğin içinden çıkarttım ve tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım. Bakın bu şekilde karşılıklı ilmeklere batıp birleştirmemizi yapacağız. Her zaman ipimiz altta kalacak. Tığdaki bekleyen ilmekten çıkarttım. Bakın ilk önce ben bu taraftan batmaya başladığım için hep ilk önce ilmeği bu noktadan başlıyorum. İçteki duran tek kanat ve diğer ilmeğin içine battım. İpimi tığın üzerine aldım. Tekrar ilmek kaydırma yaptım. Bakın bu şekilde devam edeceğiz birleştirme yapmaya. Buradaki köşeye kadar gelelim. Köşeye kadar geldim. Bakın burada ilmek kaydırmalarımı yaptım. İlmek kaydırmaları yaparken böyle çok sıkı sıkı yapmadım. Elimi serbest tuttum. Düzgün bir şekilde ilmek kaydırmalarımı yaptım. Şimdi devam ediyorum burada. Şimdi diğer parçayı da alacağım. Önce köşeye de bir kere batacağım. Köşeye geldim. Burada 3 tane bizim sık iğnemiz var. Diğer tarafta da var. Tam ortadaki sık iğneye son buraya kadar ilmek kaydırmamı yapmış oldum. Buraya da birlikte batalım. Son köşeye de battım. Şimdi diğer parçayı da aldım. Şimdi eklemeye devam edeceğiz. Uç uca bu şekilde eklemeye devam edip birleştireceğiz. Şimdi diğer parçayı aldım.
Buranın da tam ortasındaki köşede bakın 3 tane burada sık iğne var. Ortadaki sık iğneye battım. Şimdi ipimiz hep altta kalacak. Ortadaki sık iğne ve şimdi en son bakın burada bizim parçayı bu şekilde ekledim. Şimdi sola doğru eklemeye başlayacağım. Bakın aşağı kadar geldim. Şimdi sol tarafa doğru eklemeye devam edeceğim. Parçayı aldım. Tam köşesindeki ilmeğe battım. Üstteki duran tek kanadına battım. Şimdi sol tarafa doğru birleştireceğim için bakın soldaki birleştirdim parçanın aynı köşedeki, yani burada bizim 3 sık iğne var. Ortasındaki sık iğnenin içteki duran tek kanadına battım. Yani aynı noktaya tekrar batmış oldum burada. Şimdi buradan ipim altta. Önce buradaki parçanın içinden, ilmeğin içinden çıkarttım ve diğer ilmeğin içinden ipimi çıkartıp ve tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım. Bakın köşeyi bu şekilde birleştirdim. Şimdi bundan sonrası kolay. Karşılıklı tekrar ilmeklere batıp birleştireceğiz. Şimdi bir yanındaki ilmeğe geçtim ve köşeden sonraki battığım yerin bir yanındaki ilmeğe bu şekilde battım. İpimiz hep altta kalacak. 2 ilmekten çıkarttım ve tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım. Hep ilmek sayılarımız aynı olduğu için karşılıklı ilmeklere batıp bu şekilde birleştirmemizi yapacağız. Devam edelim, bu şekilde karşılıklı birleştirmemizi yapalım. Diğer köşeye kadar gelelim. Bir kere daha burada birleştirmesini paylaşacağım. Köşeye doğru geliyorum. Bakın son bir tane ilmek kaldı. Bizim burada 3 tane köşede sık iğnemiz var ve diğer köşede 3 tane sık iğnemiz var. Tam ortadaki son bu noktaya batacağım. Ortadaki sık iğne ve diğer parçanın da ortasındaki sık iğneye battım. Son burada ilmek kaydırmayı bu noktada bitiriyorum. Bakın bu şekilde bu kısmı birleştirmiş olduk. Şimdi diğer parçanın bir tanesini daha alıyorum. Şimdi şu şekilde kendime doğru çevireceğim. Bakın sol tarafa doğru birleştirme yapacağımız için bakın buraya kadar geldim. Şimdi buradaki bizim ilk koyduğum parça çantanın tabanı olacak. Şimdi bunun dört bir kenarına biz parçaları ekliyoruz. Şimdi diğer parçayı ekleyeceğim. 2 tanesini ekledim. Buraya kadar geldim. Şimdi sol tarafa doğru birleştirme yapacağım. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Bakın buradaki tabanın bu kenarını birleştirdim. Şimdi diğer kenarını birleştirdim. Ve üçüncü parçayı da tabanın diğer kenarını birleştireceğiz. Ve daha sonra da dördüncü parçayı da buradaki diğer kenarın parçasını ekleyeceğiz. Şimdi buradan devam edeceğim. Kameramızı biraz yaklaştıralım. Şimdi köşeden itibaren tekrar birleştirmeye devam edeceğim. En son köşeye geldim. Şimdi diğer parça ekleyeceğim parçayı aldım. Tam ortadaki sık iğnenin içine bu şekilde tığımı battım. Şimdi bunu ilk köşeleri tekrar birleştirmem gerekiyor. O yüzden sol taraftaki eklediğim parçanın aynı köşedeki battığım noktaya tekrar batıyorum. Tam ortadaki sık iğneye tekrar battım. Bakın soldaki parçanın köşesine battım. Şimdi buradan ipimiz altta duruyor. Şimdi 2 ilmekten ipimi çıkarttım ve tığdaki ilmeğin içinden çıkarttım. Bakın bu şekilde ilk geçişi bu şekilde yaptık. Şimdi bundan sonrası yine aynı şekilde kolay. Sadece burada ilk köşeleri tekrar aynı noktaya bir daha batmış olduk. Parça ekleyeceğimiz için diğer parçanın köşesine aynı bir kere daha batmış olduk. Şimdi bir yanındaki sık iğne ve onun bakın köşenin bir yanındaki boşluğa geçtim. Tekrar burada
birleştirmeme devam edeceğim. Bakın biraz ilmeği hafif uzatıyorum. Çok böyle burayı sıkı tutmuyorum. Bir yanındaki boşluk ve onun karşısındaki battığım yeri bir yanındaki yere geçtim ve tekrar ilmek kaydırma. İlmek kaydırmaları yaparken elimi serbest tutuyorum. Bakın hafif ilmeği uzatıyorum. Bir yanındaki boşluk ve onun karşısındaki tekrar ilmeğe batıp ilmek kaydırma yaptım. Bu şekilde karşılıklı boşluklara ilmek kaydırmamızı yapıp birleştireceğiz. Daha sonra diğer parçayı alacağız. Hep parçalarımızı düz taraftan birleştiriyoruz. Bakın buraya kadar geldikten sonra şimdi sol tarafa doğru aldım parçayı. Buradan devam edip bu kısmı da birleştireceğiz ve dört bir kenarı parçayı birleştirmiş olacağız. Ben diğer parçayı da ekleyip geliyorum. Parçaları ben birleştirmesini yaptım. Bakın görünüşü bu şekilde. Burası bizim taban kısmı. Ortadaki parça taban kısmını oluşturacak. Birleştirdiğimiz yerler de tabanın kenar kısımlarını oluşturuyor. Burada eğer birleştirme yaptığınızda düzgün durmuyorsa parçanın ters tarafından buharlı ütü yapabilirsiniz. Şimdi biz burada parçaları birleştirdik. Burada ipimizi kopartmadan şimdi yanları artık birleştirmesini yapacağız. Çanta şeklini almaya başlayacak. Burada ipimi kopartmadan devam edeceğim. Şimdi bu iki kenarın birleştirmesini yapacağım. Biz burada başladığımız noktaya geldik. Kısa ipimi ben arada yürüttüm. Fazladan ip bırakmıştık burada birleştirme yapmaya başlarken. Bu kısa ipimi ben aradan yürüttüm. Şimdi fazlasını da burada ipimi kopartacağım. Daha sonra bu noktada gizlemenizi tavsiye ederim. Daha sonra kenarlar birleştirme yaptığımız için bunu gizlemesi zor olacaktır. Şimdi en son burada köşeye kadar geldim. Bakın tam ortadaki köşenin ortasındaki sık iğneye battım. Ve şimdi bakın sol taraftaki biz iki parçayı bu şekilde birleştireceğimiz için birleştirecek olduğumuz parçanın tam köşesine batacağım. Tam ortadaki sık iğnenin içine battım. İpimiz altta. Şimdi bu iki ilmeğin arasından ipimi çıkartıp ilmek kaydırma yaptım. Şimdi buradan devam ediyorum. İki kenarı yukarı doğru birleştirmesini yapacağım. Artık yanından itibaren ilmeklerin içine batıp karşılıklı birleştirmeye devam edeceğiz. Yukarı doğru bu şekilde parçamızı birleştirelim. Tekrar devam edeceğiz. Birleştirmemi tamamladım. Yukarı doğru çantanın ağız kısmına kadar birleştirmesini yaptım. Bakın son burada ortadaki köşedeki sık iğneye son buraya batıp şimdi burada birleştirmemi tamamladım ve bir tane zincir çekip ipimi burada kopartacağım. Bir tane zincir çektim. İpi gizlemek için biraz ip bırakıyorum ve bu şekilde bir kenarın birleştirmesini tamamlamış olduk. Şimdi diğer tarafın birleştirmesini paylaşacağım. Şimdi diğer kenarı birleştirmek için bakın şu taban kısmından itibaren işte parçanın diğer iki parçayı birleştirip şimdi bu kısmı birleştireceğiz. Şimdi biz alttan taban kısmından itibaren birleştirmemi yapacağım. İpimi burada aldım. İpimi biraz alttan ip bırakacağım. Bunu gizlemek için kullanacağız. Burada bir tane kilit yaptım. Şimdi ipimiz altta kalacağı için bakın hep parçalarımızı çantanın düz tarafından birleştirmemizi yapıyoruz. Şimdi köşeden bakın burası bizim tabanın tam kenar noktası.
yukarı doğru çantanın alt kısmına doğru birleştirmemizi yapacağız. Şimdi köşeden bakın bu taraftaki parçanın tam ortadaki sık iğneye battım. Ve şimdi buradaki birleştirecek olduğum parçanın da yine ortadaki köşedeki sık iğnenin içine bu şekilde battım. Şimdi ipimi alt kısma aldım. Şimdi buradaki kilit yaptım. Bakın ilmeği aldım. Şimdi bunun ikisinin içinden çıkartacağım. Bakın ikisinin içinden çıkarttım ve ipimi burada sabitlemiş oldum. Şimdi bundan sonrası kolay. Sadece birleştirecek olduğumuz iki kenarın tam köşelerine 3 tane sık iğnenin tam orta noktalarına battım. Buradaki ipi çıkarttım. İpimizi sabitledik. Şimdi bundan sonrası yine karşılıklı ilmeklere batıp birleştireceğiz. Hemen yanındaki sık iğneye geçtim ve onun köşedeki sık iğnenin bir yanındaki boşluğa battım. Tekrar ilmek kaydırma. Bakın hemen bir yanındaki sık iğneye battım ve onun bir yanındaki karşısındaki denk gelen ilmeğe tekrar batıp ilmek kaydırma. Bakın bu şekilde karşılıklı ilmeklere batıp tekrar birleştirmemizi yapacağız. Bakın ilmek kaydırmalarımızı devam edeceğiz. Çantanın ağız kısmına kadar gelip birleştireceğiz. En son ortadaki sık iğneye kadar birleştireceğiz ve diğer tarafta yaptığımız gibi bir zincir çekip ipimizi kopartacağız. Bu şekilde bu kısmı da birleştirmemizi yapalım. İkinci kenarda birleştirdim. En son köşelerde bitirdim. Bir zincir çekip ipimi koparttım. Şimdi üçüncü kenarı birleştirmesini yapacağım. Bakın diğer iki kenarı da şu şekilde tuttum. Burada ipimi aldım. İpimi kilit yaptım. Diğer kenarın köşesinden, taban kısmı köşesinden başlayacağım. Şimdi ilk önce bakın ipimi altta aldım. Köşedeki bizim ortadaki sık iğnenin içine battım ve bakın birleştirecek olduğum parçanın da yine aynı köşedeki sık iğnenin içine batacağım. Yani buradaki daha önceki battığımız yerin aynı köşesine battım. Bakın şimdi buradaki ipimi aldım. Şimdi iki ilmeğin arasından bu ipi çıkartacağım. Bu şekilde ilk önce ipimi sabitledim. Şimdi bundan sonrası kolay. Şimdi yanındaki sık iğne ve onun karşısındaki yani bir yanındaki ilmeğe battım. Tekrar ilmek kaydırma. Artık diğer parçalarda yaptığımız gibi ilmek kaydırmayla parçalarımızı birleştirmesini devam edeceğiz. Bu şekilde üçüncü kenarı da parçalarımızı birleştirelim. Daha sonra bir tane diğer kenar kalıyor. Burayı da ben birleştirmemi tamamlayıp geliyorum. Çantanın kenarlarını ben birleştirmesini yaptım. Bakın göstermek istiyorum. Çantamız muhteşem bir çanta oluyor. Daha bitmeden bile görünüşü gerçekten muhteşem. Şimdi en son bu kenarı da birleştirmesini yaptım. Burada ipimizi kopartmadan çantanın ağız kısmına sık iğne gideceğiz. Burada ipimizi kopartmadan devam edeceğiz. En son burada kenar noktasını birleştirmesini yaptım. İpimi kopartmadan ağız kısmına sık iğne gideceğim. Bir zincir çektim. Zincirin hemen dibindeki ilk boşluğun içine batıp buraya ilk sık iğnemi yaptım. Bir yanındaki sık iğnenin içine tekrar battım. Bu şekilde her sık iğnenin içine birer defa batıp sık iğneler yapacağız. Bu şekilde devam edelim. Sık iğnelerimizi yapalım. Diğer bakın kenar noktasını birleştirme yerine kadar gelelim. Birleştirme yerine geldim. Şimdi tam kenardaki boşluğa buraya bir tane batacağım.
Ve şimdi tam birleştirdiğim ilmek kaydırma yaptığım yere de bir tane de bu noktaya sık iğne yapacağım. Ve örerken de kısa ipimizi, bakın birleştirdiğimiz buradaki bıraktığımız kısa ipimizi de içeride bırakacağız. Şimdi hemen yanındaki boşluğa da bir tane de buraya. Şimdi devam ediyoruz. Artık burada sık iğnelerin içine birer tane tekrar sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bakın birleştirme yerine de bu şekilde yapmış olduk. Şimdi devam edeceğiz. Birer tane sık iğne yapacağız. Daha sonra diğer kenar birleştirme noktasına da kenarına bir tane, birleştirme yaptığım yere bir tane, bir de dip noktasındaki yere bir sık iğne ve diğerlerine tekrar birer tane sık iğne şekilde çantanın ağız kısmını tüm dolanıp gelelim ve buradaki başlangıç noktasına kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Sık iğne yaptım. Şimdi başladığım noktaya geri geldim. Burada ilk yaptığım sık iğnenin içine batacağım. Burada ilmek kaydırma yapmayacağım. Sıramızı döne döne spiral şekilde öreceğiz. İlk baştaki sık iğnenin içine battım ve tekrar bu noktaya ilmek kaydırma yapmadan sık iğne yaptım. Burada başlangıç noktamız belli olması için sıramın sonuna geldim. Bir sıra sık iğne gittim. Şimdi ilk yaptığım sık iğneye geldim. Şimdi burada birleştirme yapmadan sık iğnelerimizi döne döne spiral şekilde öreceğiz. O yüzden ilmek kaydırma yapmadan sıranın başındaki ilk yaptığım sık iğnenin içine tekrar normal şekilde sık iğne yaptım. Burada başlangıç noktam belli olması için alt kısma, buraya sık iğnenin alt kısmına işaretleyici taktım. Şimdi bir yanındaki boşluğa tekrar sık iğne. Bu şekilde birer tane sık iğnelerimizi yaparak devam edeceğiz. Tekrar çantanın ağız kısmına bir sıra tekrar sık iğne gittikten sonra sıranın sonuna geldiğimiz zaman tekrar her boşluğun içine birer tane tekrar sık iğne yapmaya devam edeceğiz. Birleştirme yapmadan spiral şekilde döne döne öreceğiz. Daha sonra bitirirken de buradaki işaretleyicinin aynı hizasında bitireceğiz. Bu şekilde devam edelim. En son ne kadar kaç sıra gittiğimin bilgisini paylaşacağım. Sıramı tamamladım. Burada ben toplamda şöyle göstermek istiyorum. Bizim motifin kenarındaki 2 sıra motifin sık iğnesiydi. Ondan sonra ilk sıradan itibaren saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5 sıra sık iğne gittim. Başlangıç noktam işaretleyicinin olduğu hizada sık iğne yapmayı bıraktım. Şimdi bir sırada ilmek kaydırma yapacağım. Hemen burada devam ediyorum. Bakın son sık iğne yaptıktan sonra yanındaki boşluğa battım. Tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım. Bir sonraki sık iğnenin içine battım ve diğer ilmekten ilmeğimi çıkarttım. Bir sonraki boşluk. Bu şekilde ilmek kaydırmalarımızı yapacağız. Sık iğnelerin içine bir sıra ilmek kaydırmaları yapalım ve sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramı tamamladım. Bir sıra ilmek kaydırma yaptım. Şimdi işaretleyicinin olduğu hizaya geldim. İlk yaptığım buradaki ilmek kaydırma noktasına geldim. Şimdi ipimi burada kopartıp birleştirmesini yapacağım. Burada ince bir tığ aldım. Şimdi ilk yaptığım, bakın ilmek kaydırmaya ikisini birlikte aldım ve bu ipi çantanın iç kısmına aldım. Şimdi son yaptığım ilmek kaydırma noktasının, bakın üstteki duran tek kanadına batıp tekrar bu ipi iç kısma aldım. Şimdi bu kısa ipi şu aralardan yürüteceğim. Kısa ipimizi aralardan yürütüp gizleyeceğiz. Bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. Şimdi sırada çantamızın sapını dikeceğiz. Kullandığım kulpla ilgili bilgi vermek istiyorum.
taba rengi, pelikan model, burada deri bir kulp tercih ettim. İstediğiniz farklı hazır kulplar da tercih edebilirsiniz ya da ipiyle yine örgü kulp da yapabilirsiniz. Videoların arasında birçok kullandığım kulp yapımı var. İsterseniz bu videonun açıklama kısmında linkini eklerim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdi sadece benim burada dikeceğim kısım bir taraf kaldı. Bunu da örgümüzün dış tarafında çok belli olmayacak şekilde dikilişini paylaşacağım. Buradaki deri kısmını dış tarafta dikmedim. İç kısmından diktiğimiz için şimdi bunu belli olmayacak şekilde birlikte dikelim. Burada kulpu dikmeden önce sizlere ölçü vermek istiyorum. İlk önce ortadaki boşluğun ölçüsü tam 17 santim. Kenarlardan da bakın bizim birleştirme yaptığımız kenardan 3 santim sağdan ve soldan boşluk bıraktım. Bakın diğer tarafları da şu şekilde dikişi yaptım. Şimdi ben diğer tarafları diktiğim için diğer kulpu da üzerine koyup tam buna göre diktim. Şimdi bir tanesi kaldı. Bunu da dikmek için biraz ip bıraktım ve geniş uçlu iğne kullanacağım burada. Tam dikerken ilk önce aralardan biraz buradan ipimi yürüteceğim. Şimdi aralardan yürüttüm. Tam burada iç kısımdan bakın dış tarafa çıkartmıyorum iğnemi. Şimdi ilk alttaki buradan delikten iğnemi çıkarttım. Ben burada düz bir şekilde burada ipimi diktim. Şimdi hemen bir üstteki kulpumuzu tam düz bir şekilde ayarlayacağım. Hemen üzerindeki boşluktan bakın iğneyi burada dış taraftan çıkartırken tam sık iğnelerin buradaki boşluktan çıkartıyorum. Tam ortadaki yerden çıkartmıyorum. Yani görüntü bozulmaması gerekiyor. Bakın şimdi bir altındaki sık iğnenin tam dibindeki boşluktan ve ilk tekrar yine aynı birinci boşluktan iğnemi çıkarttım. Sağlam olması için ben ikişer defa dikeceğim. Tekrar bir sonraki boşluktan tekrar çıktım. Bakın hemen bir üstündeki sık iğnenin tam dibindeki buradaki boşluktan iğnemi çıkacağım. Şimdi burada dikerken hep ipimiz yukarı yönlü olacak. Yani burada yan tarafa doğru hiç gitmeyeceğiz. Hep yukarı yönlü iğnemizi batacağız. İpimiz o zaman düzgün bir şekilde olmuş olacak. Şimdi diğer tarafa iğnemi çıktım. Tekrar bir altındaki boşluktan ve tekrar bakın buradan bakıyorum. Düzgün bir şekilde iğnemi tekrar bu noktadan çıktım.
Şimdi ikişer defa bu kısmı diktim. Şimdi diğer tarafı dikeceğim. Diğer tarafa geçişi de şu şekilde yapacağım. Bakın üstten ipimi şu şekilde iç kısma doğru iğnemi buradan çıkartacağım. Hep ipimizi düz bir şekilde yukarı doğru hep çıkarttık. Şimdi küçük bir adım şekilde bakın hemen dibinden arka kısma iğnemi çıktım. Şimdi diğer tarafı dikmek için buradaki sık iğne boşluğundan iğnemi çıktım. Bakın tekrar aşağı düz bir yönlü diğer tarafa tekrar iğnemi çıkarttım. Şimdi bir sonraki boşluk. Bakın çantanın dış kısmından bakıyorum. Tam sık iğnelerin buradaki boşluklardan iğnemi tekrar çıkarttım. Tekrar bir sonraki boşluktan tekrar iğnemi iç kısma aldım. İkişer defa tekrar aynı boşluğa batacağım. Sonra bir altındaki boşluk ve dikerken çantanın dış kısmından bakıyorum. Düzgün bir görüntü olması için bu şekilde dikişimi yapacağım. Bu şekilde kulpumuzu diktik. Bakın. Şimdi sırada çantamızın astarını yapacağız. Astarlı kumaş olarak ben burada dak keten kumaş kullanacağım. İsterseniz ince pamuklu kumaşla da tercih edebilirsiniz. Fakat çantamızın modeli delikli bir model olduğu için biraz daha kalın tok yapısı olan dak keten kumaş tercih etmenizde fayda var. Şimdi burada biz motifi yaparken motifin ölçüsünde bir tane astarlık kumaş ayarlamıştık. Bizim motifin her bir motif eni ve boyu 30 santimdi. Burada ben dikiş payı da bıraktım ve 31 santim eni ve boyu olacak şekilde taban için bir tane motiflik astarımı burada hazırladım. 31 santim eni ve boyu olan bir tane buradaki motif boyundaki kumaşımız bizim tabanı oluşturacak ve diğer bakın her buradaki dört bir kenarına da bir motif geleceği için her motifimiz 30 santim, 4 motif 120 santim oluyor. Ben burada 5 santimde dönüş payı da bıraktım. Dikdörtgen parçada 125 santimlik uzun dikdörtgen bir parça hazırladım. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Buradaki bizim taban kısmını oluşturacak olan yer ve bunun kenarına bakın buradan itibaren dört bir kenarına çevresine astarlı kumaşımız gelecek. Şöyle de göstermek istiyorum. 4 motiflik ayarladığımız uzun dikdörtgen parçanın ölçüsünü vermek istiyorum. Her bir motif 30 santimde 4 tane motif 120 santim oluyor.
Ben biraz daha fazladan dikiş payı bıraktım ve uzunluk 125 santim. Yüksekliğin de ölçüsünü vermek istiyorum. 38 santimde yükseklik var. Yani uzun dikdörtgen parçamız bizim 125 santim uzunluk, yükseklikte 38 santim. Dikdörtgen parçayı kenara aldım. Ve bunun ölçüsünü, yüksekliğini alırken çantamızın şu şekilde ayarlamasını yaptım. Bakın buradaki bizim motifin yükseklik burası 30 santimdi. Buradaki sık iğne ile birlikte ölçtüğüm zaman burası 33 santim yapıyor. Bakın şöyle göstermek istiyorum. 33, 34 santim. Ben burada 3-4 santim daha fazladan pay bıraktım. Yani 4 santim kadar pay bırakırsanız iyi olur. Yani daha sonra bu ağız kısmını iç tarafa doğru burada katlayacağız. Onun için pay bıraktım. Ben 38 santim yüksekliği de oldu. Şimdi 2 tane de cep ayarladım. Bunların da ölçüsünü vermek istiyorum. Bir tane cebin birine daha büyük yapacağım. İlk önce bunun büyük olacak olan cebin ölçüsü, uzunluk 52 santim, 29 santimde yükseklik var. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz burada cebi. Şimdi diğer küçük olan cebin ölçüsünü de vermek istiyorum. Burası da 41 santim uzunluk ve 27 santimde yükseklik var. Şimdi parçalarımızı ayarladık. Şimdi bunların ilk önce dikilişini paylaşacağım. Taban için ayırdığım kumaşı aldım. Eni ve boyu 31 santim olan taban için ayırdığım kumaşı aldım ve uzun dikdörtgen parçayı da ayırdığımız dikdörtgen parçamızı da aldık. Burası dikdörtgen parçamızın yükseklik 38 santim ve uzunluk 125 santimdi. Benim burada kumaşımın iki tarafı da aynı renk olduğu için ters veya düz tarafı fark etmiyor. Burada desenli bir kumaş tercih edecekseniz kumaşın ters tarafı size bakacak şekilde koymanız gerekiyor. Yani dikişli kısım terste kalacak. Bakın şöyle burada dikiş yapacağımız için dikişli kısım ters tarafta ve kumaşın düz tarafı da temiz kısmı dışta kalması gerekiyor. Şimdi burada dört bir kenarına uzun dikdörtgen parçamızı dikeceğimiz için ilk önce ben burada toplu iğneyle tutturacağım. Şimdi bir kenardan itibaren başlangıcımı yapacağım. Burada uzun dikdörtgen parçada birazcık dikiş için pay bırakacağım. Daha sonra en son burada başlayacağız ve diğer tarafa geldiğimiz zaman yukarı doğru bir kenarın yani 38 santim olan yüksekliği de kenara dikiş yapacağımız için o yüzden burada biraz dikiş payı bırakacağım. Bakın şu şekilde taban için ayırdığım kumaşım ve uzun dikdörtgen parça. Buradaki uzun dikdörtgen parçada biraz dikmek için pay bırakacağım ve buradan itibaren toplu iğneyle bu noktadan ilk önce dikeceğim yeri ayarlamasını yapacağım. Daha sonra dikişimi daha sonra yapacağım. Ara ara burada toplu iğneyle dikeceğim yerleri ayarlamasını yapacağım. Bakın kenara kadar geldim. Şimdi burada diğer kenara gelmek için tekrar şu şekilde dönüş yapacağım. Bakın köşeye geldim. Tekrar buradan devam ediyorum. Kumaşımı bu tarafa doğru katladım.
Şimdi diğer köşeye geldim. Aynı diğer tarafta yaptığım gibi yapacağım. Şimdi üçüncü kenar için tekrar kumaşımı bu şekilde döndüreceğim. Hemen buraya bir tane toplu iğne ile tutturacağım. Bakın diğer köşeye geldim. Aynı bu tarafı da diğer tarafta yaptığımızın aynısını yapacağız. Bakın tam bu kenara geldim. Daha sonra da bu köşeye geldim. Bu iki kenarda dikdörtgen parçanın daha sonra dikiş payı bıraktığımız yerden dikiş yapacağız. İlk önce burada taban için ayarlamasını yaptığım yerden ben buradan dikişimi yapacağım. Dikeceğimiz yeri ayarladık. Şimdi biz bu kenardan itibaren başlangıcımı yapmıştım. Toplu iğne ile tutturdum. Tabanın dört bir kenarına dikdörtgen, uzun dikdörtgen parçamızı dikeceğimiz yeri ayarlamasını yaptım. Şimdi buradan itibaren başladığım yerden, bakın burada biz dikdörtgen parçada pay bırakmıştık. Buradan itibaren ben makineyle dikiş yapacağım. Daha sonra bakın bu köşeye geldikten sonra diğer köşeye doğru tekrar dönüş yapıp devam edeceğim burada ben makineyle dikmeye. Daha sonra daha kenar noktasına geldikten sonra tekrar bu tarafa doğru dikiş yapacağız. Yani tabanın dört bir kenarına dikiş yapacağız. Elinizde eğer makineniz yoksa burada elinizde de dikiş yapabilirsiniz. Bakın toplu iğnenin hizasından itibaren elinizde de dikiş yapabilirsiniz. Ben burada dört bir kenarını makineyle dikip geliyorum. Kumaşın ben taban kısmının dört bir kenarını diktim. Şimdi dikdörtgen parçamızın iki kenarını birleştirmesini yapacağız. Bir de bu noktayı dikeceğim. Buradaki iki kenarında dikdörtgen parçanın da düz bir şekilde bu kısmında dikip geliyorum. Şimdi sırada cebin dikilişini paylaşacağım. Ben küçük olan parçayı diktim. Bunu nasıl diktiğimi paylaşacağım sizlerle. Burada kenarda 4 santim kadar biraz boşluk bırakıyorum. Bakın burada biraz boşluk bıraktım. Daha sonra bunun tersi iç tarafta kalacak. Çevireceğiz yani. Buradan itibaren başladım. Diğer köşeye geldim. Uzun kenarı da diktim. Ve kısa kenarı da dikişi yaptım. Yani 3 bir kenarını diktim. Sadece burada bir 4 santim kadar boşluk bıraktım. Şimdi diğer cebi aldım. Aynı buna da aynısı işlemi uygulayacağım. Şimdi dikdörtgen parçamı ikiye katladım. Buradan 4 santim kadar biraz boşluk bıraktıktan sonra buradan itibaren başlayacağım. 3 bir kenarına dikip geliyorum. Cebin ikisini de diktim. Şimdi bakın burada boşluk bıraktığımız yerden şimdi bu kısmı, iç kısmını dışa çevirmiş olacağım. Şimdi köşelere makasla bu kısımları düzelteceğim. Cebi düzelttim, yaptığım iki cebe de ütüleyip geliyorum. Tüm parçalarımızı burada yaptığımız kumaş astarı ütü yapıp geleceğim. Daha sonra burada ilk önce ağız kısmına
buraya bir dikiş atacağım. Ondan sonra 3 bir kenarı da yaptığımız astara dikişini yapacağız. Cebi ben ütüledim ve buradaki cebin ağız kısmı olacak yere, bakın şöyle göstermek istiyorum. Tam kenarından dikiş attım. Bir kenarına bu kısmı diktim. Bu tarafı da ikiye katladığım yeri de alt kısmı yapacağım. Şimdi bu yaptığım cebi astara dikeceğiz. Burada astarı aldım ve bunu düz tarafı bize bakacak şekilde çevirdim. Yani ters tarafı içte kaldı. Bakın dikişli yer içte kaldı. Şimdi cepleri yaparken tam taban kısmı burası, tam ortadan bakın ikiye katladım. Güzelce astarımı düzelttim. Daha sonra bakın tam tabanın kenar kısmı burası. Buradan 2 santim yukarıdan, 2-3 santim yukarıdan olacak şekilde tam cebi ortaladım. Bakın tam tabanın köşeleri burada. Tam ortaya cebi yerleştirdim ve kenarlarından düzgün bir şekilde, kaymayacak şekilde, daha sonra dikerken kaymasın diye kenarlarını toplu iğneyle tutturdum. Aynı şekilde diğer tarafı da cebi aynısını ayarladım. Tam tabanın, bakın şöyle açtığım zaman taban burada ve üstten bakın kenar köşesinden 2 santim yukarıdan itibaren cebi tam ortaladım. Kenarlarından toplu iğneyle tutturdum. Daha sonra bakın burada biz ince bir dikiş atmıştık ağız kısmına. Burayı dikmeyeceğiz. Sadece kayması diye ben buraya toplu iğne tutturdum. 3 bir kenarını burayı dikeceğim. Aynı şekilde diğer cebi de aynısını yapacağız. Sadece burası ağız kısmını dikmeyeceğiz. Diğer 3 bir kenarını ben makineyle dikip geliyorum. Elinizde makineniz yoksa dediğim gibi elinizle de dikebilirsiniz. Cepleri ben diktim. Küçük cebin bakın 3 tarafına dikiş attım. Burası da ağız kısmı. Diğer büyük cebi ortadan tam eşit olacak şekilde tekrar buradan bir dikiş attım. Diğer 3 kenara da diktim. Bakın 2 tane burada göz olmuş oldu. Şimdi bu şekilde ceplerin dikilişini bitirdik. Tekrar çantanın astarın dış tarafa çevirdim. Yani tersi bize bakacak şekilde bu noktayı çevirdim. Şimdi ağız kısmına dikiş atacağız. Onu yapmak için de bakın iplerimiz burada. Çantaya monte ettiğimiz zaman çıkmaması için bu ağız kısmını çantanızın yüksekliğine göre bakın bu şekilde ikiye katlayacağım. İkiye katladıktan sonra buradan ağız kısmına dikiş atacağım. Burada ilk önce ikiye katladıktan sonra ara ara burada toplu iğneyle tutturup daha sonra ütüledikten sonra dikiş atarsanız daha kolay olur. Ben ağız kısmına dikip geliyorum. Astarın ben ağız kısmına bakın bu şekilde makineyle diktim. Bu kısmı ikiye katladım. Çünkü motiflerimiz delikli motif olduğu için ipler çıkmasın diye ikiye katladıktan sonra dikmesi kolay olması için ilk önce ütüledim. Daha sonra kenarlarından makineyle dikiş attım. Bakın bu şekilde görünüşü. İkiye katladığım kısım dikiş olan yöne doğru katlamış oldum. Bakın temiz görünen, çantayı açtığımız zaman cebi olan temiz görünen kısım içte kalmış olacak. Dikişli olan kısımsa görünmeyecek. Çantaya yerleştirdiğimiz zaman dışta kalmış olacak. Şu şekilde çantanın içine yaptığımız astarı yerleştireceğiz. Bu şekilde astarı tamamladık. Şimdi bu yaptığım astarı çantanın içine koyup monte edeceğiz. Tam bizim buradaki birleştirdiğim dikdörtgeni iki ucunu birleştirdiğimiz yer, bakın dikiş attığımız yer burası. Tam bu noktayı motifin tam kenar köşesine denk getireceğim. Hemen yanında zaten cebimiz var. Ortalı bir şekilde astarı yerleştireceğiz. Bizim taban kısmı kare bir taban olduğu için tam tabana denk gelecek şekilde astarı yerleştireceğim. İlk önce bunu çantanın içine burada yerleştirdikten sonra kenarlarından elimle dikeceğim. Şimdi çantamızın içine yerleştirip dikme işlemini yapalım.
Çantanın içine ben astarı yerleştirdim. Tam birleştirdiğimiz dikdörtgen parçayı tam köşeden, yani bizim buradaki motifin kenar noktasına denk getirdim. Buradaki dikişi buradaki kulpun tam ortasına, cepleri denk getirdim. Bakın şöyle açtığımız zaman astarının görünüşü bu şekilde olacak. Buraya ben aparatlarla kenarına taktım. Ben dikmeye başladım. Şimdi burada nasıl dikildiğini paylaşacağım. Elimle dikeceğim. Dikerken kulpun olduğu yerden bu kısmı dikmiyoruz. Aradan, kumaşın arasından ipimi geçirip buradan itibaren tekrar dikmeye başladım. Şimdi ben burada aynı kumaşın renginde ip kullanıyorum. Çift kat yaptım. Şimdi burada dikişimiz çok belli olmadan, bakın üstten şu şekilde iğneme batıp bir de çantanın küçük bir buradaki kısma battım ve dikme işlemini bu şekilde yapacağım. Tam kumaşın üstünden iğnemi aldım. Çantadan küçük bir yerinden iğnemi bu noktadan çıkarttım. Bu şekilde dikme işlemini yapacağım. Bir de çantaya da battım. Tekrar kumaşın üzerinden ve çantaya da batıp bu şekilde dikme işlemini yapacağım. Buradan gösterdiğim gibi çantanın ağız kısmını dikip gelelim. Çantamızı tamamladık. Çantanın son şu şekilde bitmiş halinde göstermek istiyorum. Orta kapanma yerine derili mıknatısla çıt çıt diktim. Deri renginde de dikerken mumlu iple diktim. Bunu da belirtmek istiyorum. Bakın içi de bu şekilde çok muntazam, çok şık, güzel bir çanta oldu. Gerçekten yapmanızı tavsiye ediyorum. Harika bir çanta oldu. Çantanın son bitmiş halinin ölçülerini paylaşacağım. Ve ne kadar ip kullandığımın bilgisini de vereceğim. Çantanın eni ağız kısmından ölçtüğüm zaman eni 57 santim ve yükseklik 35 santimde yükseklik var. Ben çanta için 450-500 gram kadar katip kullandım. Tam yetmesi için, az gelmesin, 500 gram almanızı tavsiye ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantalar Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.